Ne yazık ki saatler bu ilginç işi fark etmiyor. Tarih yazımında da öyle olurlar, çünkü ilerlemeye devam ederler, daha önce hiç olmayan anları ve bir daha asla olmayacağız. Bu büyük bir ödül olurdu sabırları için ve saatimin nasıl yapıldığını bilmesini isterim. Son zamanlarda yaşadığı muhteşem anlar için sık sık teşekkür ettim, bana verdiler. Verona'da yaşadığım bazı, prense teşekkür etmeden, ruhumu geliştirmeme gerçekten yardımcı oldu ve eskiden geliştirilmesi gerekiyordu kötü bir şekilde, zavallı canım, şimdi bunu görüyorum, ama o zaman fark etmemiştim. Ben hiç ruhların gelişimi hakkında çok düşündü, ama o hariç iyi olmak ve görevini yerine getirmek için çok çaba göstermek gerekir. Ama şimdi başlıyorum, çok şeyi loş görebiliyorum. Sanki onları uzaktan anlıyormuşum, uzaklara ve karlı dağ tepelerinin yükseklerinde, geçtiğimiz yerlerde. Acaba insan birkaç enkarnasyondan mı yaşıyor? Gerçekten geliştirme. Bazı insanlar iyi düşünceli çünkü böyle birçok aşamadan geçti ve harika dahiler dünyadan, örneğin Shakespeare'e, en gelişmiş olanlar hepsi mi? Sonra ise zavallı, sıradan ya da aptal insanlar, ki asla kendi gerçek düşünceleri varsa, gelişmemiş olanlar mı? Henüz şansını bulamayan ruhlar, eğer öyleyse, ne kadar nazik daha ileri gidenler onlara karşı olmalı ve ne kadar cömert, sabırsız olmak yerine vermeleri gereken tazminatlar ve kendilerinden memnun olurlar çünkü daha zekidirler. Sanırım o zavallı, acemilerden, tüm koloniler göndermek isterim İtalya'ya gidip bir süre yaşaması için, çünkü bu onlara bir sonraki aşamalarına geçin. Kendim için ise daha da ileri gidiyorum her gün, umarım araba kadar hızlı. O, dedi şoförler ona sevgiyle, özellikle Verona'dan çıktığımız sabah hızlı ve iyiydi. Havada büyüleyici bir İtalya kokusu vardı. Yok, başka bir şekilde tanımlanabilir, başka bir şey değil. Verona hala görüş alanındayken geriye bakmaya devam ettim. Tıpkı son damlasına kadar lezzetli bir şey içiyorsun, biliyorsun, hiçbir gerilik olamaz. Sadece kasabanın nasıl olduğunu görmek için Kuzey Dağları'nın eteği, güçlerini anlamak için savunma ve hanedanlar ile prensler için önemi geçmiş. Bay Barrymore'un yardımıyla, bir çizgiyi izleyebildim, en eski Roma'dan başlayıp birer ardına tahkimatlar Charlemagne ve Skyligers, modern Avusturyalılara kadar. Verona'nın ilk mola yeri olması şaşırtıcı değil, soğuk ormanlarından aşağı akan Alman kabileleri, kuzeye doğru Alpleri geçmek ve İtalya'nın güneşinde sevinmek için. Çünkü Verona'nın kuzeye yakınlığı ve çarpıcı farklılığı North beni keskin etkiledi, siyah bir gölge çizgisi kesildi güneşin tarafından. Karanlık dağ bariyerindeki bir boşluktan yukarı baktım, Bay Barrymore'un işaret ettiği yer, Büyük Brenner geçidine doğru, doğrudan Tirol üzerinden Innsbruck'a gidiyordu. Ne kadar yakın kuzey ulusları vardı, ama sıcak İtalyan parlaklığında ne kadar uzakta gibiydiler. Ama kısa süre sonra Verona kayboldu ve biz hızla ilerliyorduk. Sol tarafımızda uzak mor zirvelerle düz bir yol ve içeriye doğru önünde ise havada yüzen mavi şekiller vardı ve duymak beni çok heyecanlandırdı. Aslında Yuganian tepeleri. Şoförler onları müziğe bastırdı. Shelley'nin, Düz Yolla Yazılmış Satırlar, adlı eserinden alıntı yaparak Yuganian tepeleri, eski tarz tatlı bir isim ve o kadar güzel sözler ki, bir anlığına sempati içinde depresyona girdim, ama mutlu olmam gerektiğini hissetmeden edemedim. Yuganian tepeleri, Sirenle Ova'nın karşısından seslendiler sesler, beni gelip mavi ve mavi hızlılıklarını keşfetmemi istediler. Altın gibiydi ama teyze Catherine nedenini anlayamıyordu. Onlar geçtiğimiz dağlar kadar etkileyici değil, dedi. Ve zaten dağların güzelliği abartılıyor gibi görünüyor. Neyse, bu kadar hayranlık duyulacak bir şey var ki, düşündüğünde düz yerlerden daha fazlası mı? En iyi ihtimalle büyük bir toplak. Peki, diye yanıtladı Sir Ralph, eğer iş o yere gelirse, deniz ne var ama büyük, ıslak bir şey mi? Ve insanlar ne olabilir ki, üstün bir karınca çeşit ve en görkemli saraylar ama büyük karınca yuvaları? Beach'i araya girdi. Ben sık sık düşünülürdü. Varsa ki orada, yani, şeyler, arada tanrılar ve insanlar, burada bir yerde yaşayan, bize görünmez olan birçok küçük yaratık için,
Ne tür bir fikir bulabilirler bizim ve yollarımızın için? Tabii ki hep bizi gözetliyorlardı ve böcekler üzerinde yaptığımız gibi bilimsel gözlemler yapmak. Eskiden öyle yapardım, onlara inanıyorum ve gençken çok korkuyordum. Çünkü eskiden tüm kazaları ve kötü şeyleri düşünürdüm, belki de onların deneylerinden kaynaklanıyor. Görüyorsun, olurdu, neden bazı şeyler yaptığımızı merak ediyordu, neden çoğumuz hepimiz birine koşuyoruz? Venedik gibi bir yere ya da herhangi bir gösteri şehrine, başka bir yere gitmek yerine. Karınca yuvası, ya da neden hepimiz bir karınca yuvasına sıkıştık, mesela bir kilise veya tiyatro, belirli bir zamanda gerçekleşir. Yani bir tiyatro yangını prolarından biriyle karınca yuvasına dokundukları zaman, karıncaları koştur. Ya da bir volkan patlayacak çünkü daha büyük bir iğneyle dokunmuşlardı ki ne yapacaklarını görmek için olacaktı. Ya da herhangi bir şekilde kesildiğimizde ya da incindiğimizde, bunun sebebi koşarken birbirimizi ayırmak için işaretlediler hakkında. Umarım şimdi bizi düşünmüyorlar, yoksa düşünecekler, bir şey bırak ve arabayı kır. Ah, yapma Beachy, kanımı donduruyorsun, diye bağırdı teyze Catherine. Lütfen başka bir şeyden hemen bahsedelim. Nasıl zarifçe sarmaşıklar burada eğitilmiş, o sıralar boyunca serilmiş çayırlardaki ağaçlar. Sıradan bağlardan çok daha güzel. Bu arboların altında perilerin teg oynadığını hayal edebilirsiniz. Ya da nimflerin peşinden koşan faunlar, dedi Sir Ralph. Şüphesiz onlar birkaç yıl önce yaptım ve yakaladım. Şimdi sevinmediklerine sevindim, diye yanıtladı teyze Catherine, ya da bu kadınların motosiklet yapması için uygun bir yer olmazdı. Ama memnun olmadım, çünkü tüm ülke tek bir arka plandaydı. Preraflight bir resim ve dağlar için teyze Catherine o kadar aşağılayıcı bir benzetme uygulamıştı ki, bu benzetme daha da görkemli boyut olarak ve eskisinden daha soylu şekilliydi. Birçok eski görüşü görmüştük şatolar, ama asla aşırı değildi, ama en iyisi bugün için ayrılmış. Uzakta solda, yola doğru giderken Padua, küçük kasabanın eteğine kadar yükseliyordu kalenin tepesi, koruma dilemek için ve tam olarak bir şehrin resmesine, Mantegna veya Carpaccio tarafından, dedi Bay Barrymore. Tepeye çık, yaşlı ustanın hayal gücündeki en asil ve en büyük duvarı aşıyordu, hamile kalmış olabilirdi. Birçok adam üzerinde yan yana yürüyebilir ve her birkaç metrede bir, harabe olmamış sağlam gözetleme kuleleriyle dolu, ama bugün 6 yaşında olduğu kadar düşmana karşı koymaya hazır görünüyorlardı 100 yıl önce. Doruk noktası kalenin kendisiydi, o kadar muhteşem bir şekilde orantılı, yerinden o kadar gurur duyuyor ki, sanki Orta Çağ'ın ruhu orada somutlaşmış gibiydi, kibirli bir kabulüyle, aşağıya bakan yeni bir dünyaya bakıyordu ama öyle değildi, hatta anlamak istiyor. Kalenin adı Soave'di, ama bunu duyunca hiçbir şey yok orada beni memnun edecek kadar şaşırtıcı bir şey olsaydı, ben olmazdım, tarihini bil. Çünkü hayalim bir tane daha icat etmekle eşdeğerdi, heyecan verici. Yine de, hikayelerde bolca bir his vardı, Çafülyer, Napolyon'un savaşlarını ve maceralarını bu mahalle. Onları özellikle de hevesle dinledim. Savaşırken bataklığa düşmesini engelleyen şey. Avusturyalılar ve orada duruyor. Dışarı çıkamıyorlar, oysa Arkol Savaşı etrafında şiddetle devam ediyordu. Noktadaydık, Fransızların kurtarılması ve zaferi, vardığımızda başka bir kapı, başka bir oktroy, başka bir şehir, girmeye giden başka bir şehir sanki doğrudan eski bir fotoğrafa çarpıyordu. Uzun bir saraylar sokakında, hepsi ulaşılması zor bir aile benzerliğine sahip, birbirimize karşı görüşmek için durduk. Burası Vicenza'ydı, doğum yeri ve sevilen Palladio kasabası, bu cepheli saraylar kabartma kabuğuyla kaplanmış, bu Korint sütunları, bu arabesk balkonlar, Yunanca'dan çalınmış olabilecek bu portikler, tapınakların hepsi Palladio the Great tarafından tasarlanmıştı. Ve güzel binalar düşünceli bir şekilde söylüyordu, sanki güzel saray hanımları gibiydi günü geçmiş olan, biz eskisi değiliz. Zaman değişti ve bizi kırdı, doğru, ama yine de görmeye değeriz. İşte bu görüşü bizim şoförümüz önerdi, ama teyze Catherine durmadan devam etmek içindi, ta ki Sir Ralph, gerçekten yanından geçmen vatansever değil.
Palladio, başkentinizi şu yerde inşa etti Washington ve hayranlık duyduğunuz tüm güzel eski sömürge evleri doğuda çok şey. Aman tanrım, öyle mi? Diye bağırdı teyze Catherine. Neden, ben hiç yapmadım duymuşum. Moray sözlerinin saf alınmasını istemiyor, dedi Bay Barrymore. Palladio olmasaydı, olurdu ne Inigo Jones ne de Christopher'ın olmuştu, dolayısıyla bir Capitol'ün olsaydı, şu anki gibi olmazdı. Ve Amerika'nın sömürge mimarisini anla, gitmelisin Palladio'ya geri dön. İşte buradayız, diye iç çekti teyze Catherine. Ama umarım çıkmak zorunda kalmayacak mıyız? Bay Barrymore güldü. Orta çağa yeniden bakıldığında, en otomobil. Ama şovmen olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Böylece bizi Palladio'nun bulunduğu muhteşem bir meydana götürdü en görkemlisi karakteristik cepheleri, galerileri ve görkemli kolonnalar. Sonra yavaşça, saraylar sokaklarından geçip dışarı yeniden açık araziye, zengin tahıl tarlalarıyla dolu bir ülkeye, her zaman görünmez bir el gümüşlerini hafifçe okşadığı gibi görünüyordu saç ve dağlık bir ufka dönüşen tepeler. Vardı parlak küçük bir çiçek kenarlı kanal da var ve ona bağlandım Milano civarından beri kanallar sayesinde dost olarak göründükleri için nehirler gibi, hatta daha sade olsa da. Gerçekten de, nehirler gibi görünüyorlar kasabaya göçtü, biraz da orada olmayı öğrendiler yapay ve mekanik bir tavır. Çiftlik evleri, biraz geride duruyordu yolun seviyesi tuhaf bir şekilde malikane gibiydi, 2 veya 3'ü, eski güzel şeyler, büyük çatılı balkonları sarmaşık ve çiçek açan sürüngenlerle kaplıydı. Kadınlar karşılaştıkları da güzeldi, o kadar sık ki, Sir Ralph'ın dediği gibi, feodalde yürümek güvenli olmazdı çünkü hemen kaçırılmış kırılmaları nedeniyle en yakın senior. Tahmin etmiş olabilirdik Venedik'in çok uzakta, köylünün muhteşem tişin saçlarıyla yol kenarında oynayan çocuklar ya da yukarıda kıvrılmış bakır bir bobin bir kızın koyu gözleri. Padova'da ne kadar zaman geçireceğiz, Kontes, diye sordu şoförü bir kapıya yaklaştığımızda bazıları kubbeler ve kampanililer. Ah, oraya varana kadar karar vermeyelim, diye yanıtladı teyze Catherine rahatça. Ama biz oradayız, dedi. Bir dakika sonra küçük adamlar Dazio'nun çantalarımıza dokunması gibi bir doktor hastasının çantasını tutacak akciğerler. Padua, herkes gerçekten bu harika şeylerden birine vardığımızda eski yerlerde benim için elektrik şokuydu. Titremek zorundaydım kendimi zihinsel olarak doğru göstermek için. Ama eğer bu bir rüya gibi olsaydı Petrakyon'un aşk hikayesinin yerine girsem, ne olurdu ki arada, Venedik'i görmek için çok hızlı bir şekilde gelen bir şey mi? Düşüncelerimi o ana kadar bırakmaya cesaret edemezdim, çünkü korktum kaybolmalı ve geri dönmeyi reddetmeli. Yeterli gün, onun Padua'sıydı. Verona kadar güzel değil, hala bilgili ve saygın yaşlı şehrin kendine özgü bir cazibesi vardı, bunu hemen hissettim. Boyalı sarayları çok sevdim, özellikle de çoğunun olduğu sarayları boyanın aşındığını, geriye sadece güzel bir yüz ya da birkaç kıvrım kaldığını gördüm kadife bir cübbe, ya da hikayesini hayal gücüne anlatmak için bir kardinal şapkası. Eski kemerli sokaklar uyuyordu, çimenler filizleniyordu taş döşemelerin arasında. Nehrin izinden geçtikleri yerde, bizde vardı güllerle desteklenmiş bahçeler ve arburlar ya da badem ağaç, asker sevgilinin boynuna yaslanmış pembe bir gelin gibi, gizlice baktı yanımıza, yüksek bir tuğla duvarın üzerinden koyu bir ilexle yana. Padova'da ne kadar kalmalıyız? Teyze Catherine şoförlerin cevaplarına gecikmiş bir cevap gibi sormaya cüret etti. Stella de, Oro'da onu arabadan indirmeye yardım ettiğinde, öğle yemeğine gideceğimiz. Bir hafta, dedi Bay Barrymore, gözleri parlıyordu. Yüzü düştü ve Jane acıdı. Eğer motor manyakları olmasaydık, diye devam etti. O durumda biz tam adaleti sağlamak için buraya ciddi bir haç yolculuğuna gelirdi sevimli Giotto'ya, 2 en iyi kiliseye, aşılmaz her yerde, ve bir düzine ve bir başka şey daha görmek. Ama deli olduğumuz için Padova'yı, yapabileceğimiz ve 3 saatte vicdanlarımızı tatmin eder ama kalbimizi değil. Aman bu acınası yolda bir teselli var. Bu arada size Venedik'i ilk kez görmenizi sağlayacak gün batımı ve ay doğumu.
Beachy ellerini çırptı ve kalbim çarptı. Bir şekilde, gözlerim Bay Barrymore'un gözleriyle buluştu. Ama yapmamalıyım bir şey hissederken onlara bunu yapmalarına alışkanlık edindim. Derinle. Ona dönmek neden bu kadar doğal görünüyor, sanki onu hep tanımışım gibi. Ama sonra hepimiz harika olmalıyız bu gezideki arkadaşlarım ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz, sanki bir yıldır sıradan bir şekilde buluşuyorlar. Prens hariç hepsi, onu bu ifadede bırakmıyorum, tıpkı ben de onu dışarıda bırakacağım gibi her şey neredeyse beni ilgilendiriyordu, eğer yapabilseydim. Bence bunların hiçbiri onu ya da aklındakini tanıyoruz. Ama bazen bir aniden yukarı baktığında gözlerine bakmak neredeyse korkutucu olursa, saçma ve melodramatik değilse. Bu da o korkunç küçük olaydan beri beni rahatsız etmesinin tek yolu Juliet'in mezarında, ara sıra garip bakışlarla ve o zamanlar kötü davranışları için bana bir özür notu yazarken, ben affetmeli ve unutmalı. Öğle yemeği yediğimiz otel, sevimli bir nehir kenarında değildi sokak gibi, ama o kadar modern bir meydanda ki bunu anlamak zordu. Kuzey İtalya'nın en eski şehrinde olduğumuz an, çıkıyoruz Roma günlerinden önce. Ancak Stella D'Oro eskiydi bizi tatmin edecek kadar ve bundan memnun olmalıydım. Bay Barrymore'un nasıl sipariş edileceğini çok iyi bildiği güzel İtalyan yemekleri, eğer ben elimde biraz ekmekle aceleyle gitmek için hiç can atmamıştı, Padua anını yemek gibi sıkıcı bir eyleme harcamamak için. Vardığımızda saat 12 olmuştu ve birden önce büyük, serin yemek odasından dışarı çıkıp tekrar Mayıs güneşi altında. Prens bizimleydi, hemen önümüzdeydi ya da hemen arkamızdaydı Verona'dan gelen yolculuk boyunca bizi. Ama ben teyze Catherine ve Beachy'nin yakınında hiçbir tehlike olmayacaktı beni rahatsız edeceğini söyledi. Ne yazık ki, ilerlememizin deseni planımdan biraz farklı bir şekilde düzenlendi. İlk ziyaret ettiğimiz kiliselerde her şey yeterince basitti, öğleden sonra siestaları için kapanmalarına zaman vermemek için. Bay Barrymore partidendi ve hepimiz onu dinledik, prens çünkü o zorunda, biz diğerleri çünkü diliyoruz, oysa o Padua tarihinden, efsane ya da romantik parçalarından hafızasını arıyordu. Bize Giotto'su gösterdi, ki adını vermekte iyi olmuştu. Allowable, Arena Madonna'sında, bizi saygılarımızı sunmaya götürdü Padualı Aziz Antoni'ye, o sevgili, yardımsever Azize mükemmelin kaybettiği mal yüzünden kendine çok sorun çıkarıyor yabancılar, olağanüstü ve hak ettiği köpüklü bazilikasında kubbeler ve güzel manastırlar. Bizi Santa Giustina'ya yönlendirdi, merdivenlerin tepesinde durup iki muhteşem yaşlını okşadığım bir yere kırmızı mermer yaratıklar, 400 yıldır orada çömelmişti. İkisi arasında daha kırmızı olanı, o zaman boyunca biriydi sahip olması gereken sonsuz küçük bir Aziz George ile güreşiyordu birkaç saatte tamamlandı, diğeri ise, çenesinin altında ve dişlerinin altında tarif edilemez sakal, tıpkı dişlerimiz gibi otomobil, aynı süre boyunca bir zavallı küçük kıvırcık aslan. Kilisenin iç kısmı, Badeker tarafından fazlasıyla tavsiye ediliyor kendini bana övmek, bana bir yemek yemişim gibi hissettirdi, soğuk bir günde, akşam yemeğinden önce limon suyu ile buz ve öyleydi orada, şoförler arabayı hazırlamak için ayrıldı. Orada da desen kendi kendine dağılmıştı. Muhteşem bir Paolo Veronese'ye bakmayı bitirdiğimizde, Prato della Valle'ye aceleyle çıktık. Ki bu da isim, yarısı kadar güzel olmayan ama daha vatansever bir şeye ve Sir Ralph Beachy'yi aldı, böylece teyze Catherine ve ben prense bırakıldı. Neredeyse hiç konuşmuyordu, bu da canını acıtıyordu duyguları o kadar çok ki, aniden döndü ve dedi Beachy ile konuşmalı. Ağlayabilirdim, çünkü meydan o kadar güzeldi ki istiyordum bana yakın biri, ona haykırabileceğim. O berrak su kuşağı ile çevriliydi, 4 taş köprü ve çift duvarda soylu beyefendilerden oluşan güzel bir grup vardı. Padova'nın büyüklüğünün tarihi mermer, inanabilirseniz, büyüleyici kişiler, herkes heykellerini ve yapmamak tehlikeli görünebilirdi. Her biri en çok ifade edilen tavrında hayranlık ya da saygı görmeyi bekliyordu. Mesleği, Galileo yukarıya işaret eden, zarif, ruhani, hevesli, ünlü bir piskopos, sürüsünü kutsadı, büyük bir şair hayal kuruyor bir kitap üzerinde,
belki de yeni bitirmiş kendi kitabı ve benzeri, hepsi yazarlar, rahipler, bilim insanları, askerler, sanatçılar arasında mutlu bir çember boyunca. Onları, o sadık arkadaşları tanımak istiyormuşum gibi hissettim. Büyüklüğü seven herkes, şimdi birbirlerinin mükemmelliğinde dinleniyor toplum, onların tek yansıması ise sulu, aynadaki olanlar. Ama Prens Dalmarkalm kendini bile önemli görüyordu bu kralın bahçesinde. "Mektubumu aldın mı?" diye sordu. "Ve beni affediyor musun?" dedi. "Ve bana güvenecek misin? Ama güvenmeyecek misin, seni sadece bir arkadaş," diye ısrar etti. Beni arkadaş olarak bile görmesinin nedenini göremiyordum. Ama bir kedi bir krala bakar, eğer uçup tırmalamazsa, peki neden Amerikalı bir kızın prens değil mi? Tartışmayı kurtarmak için değil, Hristiyan olmayacağım, yüzeysel bir anlaşmaya söz verdim neredeyse fark etmeden önce. Bittiğinde, tekrar geri alamayacak kadar karmaşıktı ve bu yüzden bıraktım. "Kimse Venedik'i tam olarak tanıyamaz, Padua'dan gelen demiryolu," dedi şoförler bana, arabada başladığımızda. 16 mil iki yer arasındaki yol Venedikçe bir bağlantıdır. Tarih ve ne demek istediğimi açıklamadan anlarsınız sen geçerken. Bu da beni göz pencerelerime doğru aklımı uzatıp anlatmaya zorladı. Bir an bile uyumaya cesaret etmemeleri, yoksa beklentileri hayal kırıklığına uğratmamaları. Ama sonuçta, anlamam gereken anlam şuydu: ins değildi ama ilginçti. Yol neredeyse bir uzun sokaktı, eskimiş saraylardan oluşuyordu ve bir zamanlar yazlık inzivalar olan şık villalar, zengin Venedikliler ve bana söylemeden tahmin ettim, ayrıca sahiplerin artık ya da nadiren gelmediği, gerçekten öyle eskisi kadar zengin değiller, ya da demiryolları ve otomobiller yüzünden, daha uzağa gitmek daha kolay ve eğlenceliydi. Ama söylemeden bilmediğim şey, sahiplerin eski güzel zamanlarda adımlarını atmaya alışkındı. Venedik'teki kendi saraylarının önündeki gondollarına ve Brenta nehrinden yukarı çıkıp yazlık evlerine adım atmadan yere yere serildi. Bana da Brenta'nın büyük bir nehir olduğu söylenmeseydi, Venedik tarihi büyüklüğü olmasa bile, bunu bir şey olarak görmeliydim. En sevdiğim kanallar, tembel mavnaların yavaş trafiğiyle ve uzun yeşil kollarla geçen yüzlerce kanal kuzey ve güneyden ufka doğru. Ama Stra'da saygı duymuş olmalıyım her halükarda ve Stra yakınlarında da geçtik. O garip, düz yoldaki en önemli saraydı. Bahçe duvarı, burada bir evin olduğunu söylüyordu ki tarihi gözlerde ve muhteşem kapılardan geçerken büyük görünüyordu. İhmal edilmiş bir binada soylu bir binanın parlayan görüntülerini yakaladık. Park Pisaniye, Venedik'in ünlü bir ailesine aitti, dedi yanımızdan geçerken şoför. Ama Napolyon bunu aldı, bu bölgedeki birçok iyi şeyi aldı ve onu üvey oğlu Eugene Beauharnais verdi. Napolyon'u hiç düşünmemiştim bir şekilde. Venedik, dedim. Ama gondolunuz sizi devasa denizin altına aldığında yapacaksın. Yaşadığı sarayın, diye yanıtladı. Gondollardan bahsetmişken, sana ne kadar güzel bir plan olduğunu söylemeyi unuttum. Prens bize karşı var, dedi teyze Catherine, kırılırmış gibi bir havayla haber. Hangi saatte ayarladığınızı belirttiğimden sonra Padua'dan ayrılır, bazı yakın arkadaşlarına telgraf yapacağını söyledi. Venedik'teki Conte ve Contessa Corramini, bizi Maester'de, nerede olursa olsun, karşılamak için güzel bir gondol ile köprüden trenle Venedik'e gitmemize gerek yok. Değil mi, ne kadar tatlı mısın? Bay Barrymore olmasaydı kimse cevap vermezdi. Gerçekten çok iyi bir plan olduğunu ve yapacağını söyledi. Bizim için onun yaptığı kaldan daha hoş olurdu. Kiki yapacaktı, sürpriz için tasarlanmıştı. Padua'dan otele telgraf göndermişti, Britanya'da kalacaktık, tramvaya gondol siparişi veriyorduk. Maester'deki istasyon, Venedik'e gizlice girmemizi önlemek için arka kapı. Şimdi o gondollar bagajımız için çok iyi olurdu, 5 kişilik grup ise yolculuğu daha lüks bir şekilde yaptı. 6 kişilik grup, demek istiyorsun, prens bir kaza geçirmediyse, Beachy'yi düzeltti. Hayır, çünkü seninle olmayacağım. Arabayı garaja sürmem gerekiyor. Maestre'ye ve onun iyi olduğuna bak. Moray seninle olacak. Britanya'da her şeyi ayarlamak için,
Orada bir yer bulacaksınız, dünyanın en güzel yerlerine ve ne zaman fırsatım olsa geleceğim. Şimdi, işte Mestre için dönüş ve bir şey aramalısın sağdaki silüetin ilginç bir noktasında, kısa süre içinde. Hayal kırıklığına uğramaktan kendimi alamadım, çünkü istemiştim Venedik'i ilk gördüğümde yanımızda olacak şoför, ama yapamadım şöyle de, ve korkarım herkes sessizken düşündü, kimsenin umursamadığını. Mestre'ye dönüşü gösteren hiçbir şey yoktu, sadece bir kolayca gözden kaçırabileceğimiz küçük tablet ve yol komik derecede dar, derin bir hendek olan bir yol boyunca uzanıyor her iki taraftan. Teyze Catherine bir atın böyle bir şey yapacağından çok korkuyordu. Arka ayaklarıyla yürüyen keskin virajlardan birinin etrafından mutsuz olduğunu ama Bay Barrymore'a güvendiğimi ve keyif aldığımı söyledim. Gerçek ülke artık saray yok, villalar ya da güzel kemerli çiftlik evleri. Mesafe, uzun, dalgalanan çimenlerin üzerinden gizlenmişti. Korint Alplerinin mavi çizgisi bir bulut gibi asılı kalmış gibiydi. Havada keskin bir tuz ve deniz yosunu kokusu vardı, lagüne ve Venedik'e yakınlık anlamına geliyordu. Sonra, aniden, Bay Barrymore'un aramamızı söylediği, bir şey, ufuktan çıktı, loş ve gizemli, ama yanılmamak gerekirdi, zirve ve kampanlı olan sümbül mavi çizgiler, kubbe gibi baloncuklar, gün batımının altınları arasında süzülüyordu ve uzun otların gri yeşili, çünkü henüz su görünmüyordu. Venedik, fısıldadım, ama Beachy ve teyze Catherine her biri bağırdı, işte orada. Ben önce gördüm, diye çok dalmışlardı. Prensin arkadaşlarının ne yapması gerektiği üzerine bir tartışmada çağrıldı ve kısa sürede vizyona olan ilgilerini kaybettiler. Conde'nin sıvısı gibi, dedi Beachy. Aramayacağım ona, Conte. Yüzüne gülmeliyim. Eğer sade Count iyi değilse ona yeter, Kontes ona yeter, sadece, sen, diyeceğim, yani işte. Kısa süre sonra büyük bir yıldız şeklinde kale gördük ve bir kasaba Mestre ve aynı zamanda gölge Venedik'i kaybettik. Bir caddenin arkasında duran çekici bir villanın yanından geçerken, ay ışığı etkisi veren servi ve çınar ağaçları tam gün bile uzun kapıda biri el salladı. Aman tanrım, sanatçı Leo Barry, diye bağırdı Sir Ralph. Onun halkının burada yaşadığını unuttum. Onu iyi tanıyorum, o Riviera'yı boyamak için. Lütfen yavaşla, Terry. Böylece, Terry, yavaşladı ve yakışıklı, ince bir genç adam koştu, Sir Ralph'ı neşeyle İngilizce selamladı. Tanıtıldı bize ve kız kardeşi, Titian saçlı güzel bir İtalyan kızı davet edildi. Kapının arka planını terk etmek tanıdıklarımız. Özellikle turumuzun detaylarıyla ilgileniyorlardı. Venedik'te bir hafta geçirdikten sonra bunu duyduklarında, Dalmaçya. Ben Ragusa'ya gidip resim yapıyorum, dedi. Ben daha önce gitmiştim ama bu sefer kız kardeşim Beatrice'ı aldım. Resim yapıyor ben de. Yarın Avusturyalı Lloyd'a gidiyoruz. Belki görüyoruz, orada mısın? Hiç Kettro'ya kadar gittin mi? Diye sordu teyze Catherine, Dalmaçya kasabalarının isimleri onun dilinden gelir şaşırtıcı bir şekilde, çünkü orada bir kale ve bir unvan, edindi. Ah evet, Karadağ, diye yanıtladı sanatçı. Mahalledeki evleri hatırlıyor musun? Devam etti teyze Catherine. Orada sadece 2 yıl kaldı. O yüzden bir ev olurdu, ben hatırlamamak için genç olmalıyım, diye yanıtladı genç adam, İngilizcesinin komik küçük dokunuşunun farkında değil. Çok eski bir ev düşünüyorum, kaleyi Hırvoya'dan. Gördün mü? Ah, o eski harabe, diye haykırdı sanatçı. Evet, gördüm. Ama Schloss Hırvoya'yı görecek çok fazla şey yok, sadece kaya ayakta duracak. Zavallı teyze Catherine, onun için üzüldüm. Ama o darbeyi kaldırdı sonuçta, önemsediği şey kaleden ziyade unvandır çoğu, bir de her şeyi taçlarla bulandırma hakkı. Belki bir gün Hırvoya'yı benim için boyamanı isterim, dedi. Ama sonrasında, yakışıklı kardeşi davet ettiğimizde ve kız kardeşi Revoa, Bay Barry'den korktuğunu belirtti, sanatsal bir gözü yoktu. Vedalaştıktan sonra, manzaralı kasabayı dolaştık, kaybedilen zamanı telafi etmek için ve kısa süre sonra biraz elektrik ile karşılaştı. Tramvay denize doğru bir yol üzerinde çalışıyordu. Takip ettik, çimenlerle kaplı bir yol ve aniden Venedik'i tekrar buldum.
çok yakında bir binayı diğerinden ayırt edebildiğimizi. Ötesinde geniş bir su şeridi, rüya şehri denizde yüzüyordu. Bak, bunu senin için yaptım, böylece Venedik'e gireydin. Kendine layık bir şekilde, diye mırıldandı prens kulağıma doğru, araba durduğunda, bekleyen arabaya katıldı. O elini harika bir gondola doğru salladı, bir işaretle örneğin Alaaddin'in cini sihri göstermek için kullanmış olabilir saray. Kuğu benzeri şeyin parlak siyah tüyleri öne çıkardı zengin altın süslerinin tam değeri. Uzun bir perde parçası arkasında suya doğru sürüklendi, bronz gibi iki gondolcu koyu mavi, kırmızı ve beyaz giyimli heykeller dik duruyordu ve altın deniz ve gökyüzü fonunda diktir. Bize yardım ettiler, şapka elde tuttular ve şofayilirin yokluğu değil prensin varlığı da benim deneyimimi bozamazdı bu da geldi. Yaylı yastıklara gömülmüş, yarı oturdum, yarı yattım, oynuyordum, bronz heykeller altın üzerinde sallanıyor, uzun uzun dokunuşlarını yumuşakça örtüyordu kürekler ve beni Venedik'e doğru sürükledi. Kendimi devasa bir tiyatronun kanatlarından bir yere taşıyormuş gibi hissettim bir kahraman rolünü oynamak için sahne. Akşam çanları, bir gün batımına paen, geniş suyun üzerinde ruh çanları gibi hafifçe süzülüyor ve onlar benim girişimin leitmotifiydi. Bir şeylerde olmak ne yazık. Beachy'e dedim. Kadınların özel gandıl elbiseleri olmalı, bunu zaten görüyorum, her gün farklı bir tane var, derin bir kızıl almak isterim elbise ve soluk yeşil bir elbise, belki de leylak ve gün doğumu pembe, hepsi resmizil bir şekilde yapılmış, modern bir şekilde sert bir şekilde değil. Kız kardeşliğinizin kostümü gondolda çok güzel olurdu, Beachy cevapladı. Ve yine o soğukluk üzerime çöktü ki bunu her zaman kasıtlı ya da istemeden bir hatırlatma hissediyorum gelecek. Ama soğukluk bir anda kayboldu, parlaklıkta kayboldu havası, garip bir parlaklığa sahipti, sanki bir muhteşem ayna. Hiç uzaktan bile benzeyen bir şey görmemiştim öncesi. Sanki büyük bir yerde yaşıyormuşuz gibiydi opal, kehribar içindeki sinekler gibi. Ve öyle görünüyordu ki böylesine harika bir dünyada yaptığı, baktığı ya da düşündüğü her şey harika olmalı da, çevredeki herkesle uyumsuz olmamalı güzellik. Deniz ve gökyüzü tek renkteydi, sadece deniz ortaya çıkıyordu cam gibi yüzeyinin altında yanmak. Mor gökyüzü saçılmış gül yaprakları ve altın tüylerle serpilmiş, küçük dalgalar mor rengindeydi, pembe ve altın ile kabarıktı, sıçramıştı bir dobdan gelen parıltılar gibi mücevherli kıvılcımlar var kaybolmuş yüzük. Uzakta, büyük gemilerin yelkenleri altın yapak haline getiriliyordu batan güneş ve daha yakında, parlak başka yelkenler vardı çiçekler, okey yaralı madonnaların deniz fotoğraf galerisi, şehit azizlerin kalpleri ya da parlak cübbeli dünyevi hanımlar. Gün batımına doğru, peri diyarına doğru kürek çekiyorduk ve bunu biliyordum ama gül ve altın şan bizi yutmuştu. Su ve havanın ışıltısı kanıma işledi ve hissettim şampan gibi de parlak olmalı. Daha canlıydım dünyadayken hiç olmadığım kadar, çünkü tabii ki bu dünya değil, gittiğim Venedik. Başka bir yol dışında bu su yolu beni teselli edemezdi bir hafta boyunca artık araba kullanmayacağı düşüncesi. Ve açıkça gondolcular için gerekli olan bir yoldu her kürek uzunluğunu bilmek, çünkü bu durum kazıklarla tanımlanmıştı, lagünden tek tek ayağa kalkmak ya da kümeler halinde toplanmış gibi. Dev kuşkonmaz demetleri. Sırtımı Kemer Demiryolu Köprüsü'ne çevirdim, köprü ona eşlik etti çok uzaktayız, sadece gökyüzüne ve suya ve Venedik denizden yükseliyor. Dalga azalıyordu, dedi prens, diğer sohbetlerin arasında, herkesin sihirli bir sessizlik büyüsüyle dokunmasını dilerdim ve gondol hızla ilerledi, hafifçe sallanıyordu lagünün parlak dalgalarının üzerinde, bir kabuk. Venedik'e yaklaştıkça büyü hayali gibi hissediyorduk şehir öyle görünüyordu. Bize tek bir ses bile gelmedi, çünkü çanların müziği kesilmişti. Her şey rüya gibi durgundu, çünkü içeride rüyalar, hiçbir ses duyulur mu? Sanırım hiç yaşamadım. Ve şimdi altın bulutlardan solmuş, onları pembe ve mor, gazlı bez gibi şeffaf, içinden yükselen aya elenen gümüş toz. Diğerleri nasıl konuşabiliyordu? Anlamadım.
Teyze Catherine şöyle diyordu, gondolcu tutarsam, bir şarkıcı. Sanki bir dikiş makinesiymiş gibi, ya da bir kanarya kuşuymuş gibi. Ve Beach'i, çok komik hissettiğinden şikayet ediyordu. Buna inanıyordu, gondolun hareketi onu deniz hastası yapıyordu. Tıpkı onun da eskiden beşiğindeydi, itiraz edemeyecek kadar küçükken ama bir uluma sesiyle konuşur. Geniş alandan çıktığımızda duygularım için bir rahatlama oldu. Lagüne kadar kanalı açıldı. Çünkü o zaman en azından sahneden bahsetmişlerdi, etraflarında yüksek saraylar hakkında sorular soruyorlardı. Bizi içeri, burada yaşayan kişiler, orada yaşayan kişiler, adı neydi ya da bunun geçmişi mi? Deniz yosunu kokusu daha keskindi ve bir su kokusu da karışıyor, taze salatalık gibi bir şey ve çiçeklerin kökleri yeni oluşmuşken topraktan çıkarıldı. O suya inanamadım. Böyle bir netliğe sahip olabilir ve aynı zamanda çok sayıda kişiyi barındırabilirdi renkleri, bu Venedik'teki ilk kanalımdaki su gibi. Öyleydi ki yeşilimsi bir ayna, ışıklarla dolu ve titrek yansıyan tonlar, eski tuğlalardan oluşan yıkılan saraylar, yumuşak pembe, altın ve mor, soyulan sıva derisinden çıkan damarlar gibi görünüyordu. Parlayan aynanın altında, eski mermer basamaklar, su kapılarının kapalı gizemine doğru ilerler. İnci beyazı ve fil dişi sarısı parıltılar vardı, eski mermer gibi sakallı yosun izlerinin altında büyüdü. Yüksek duvarların üzerinde, narin akasya ve tamarisk dalları bizi çağırdı, alçak asılan Vişiteria'nın perdelerinin üzerinde, mor püskülleri suyun kıyısına düşürdü. Bu yüzden dar, saray duvarlarıyla çevrili bir Rio'dan geçtik, bir diğeri ise Venedik, ta ki Venedik mücevherli bir ağ gibi görünmeye başlayana kadar, gümüş ipliklere ince ince şekilde serilmiş oyulmuş değerli taşlar ve sonra aniden, şaşırtıcı bir şekilde, büyük bir kanala girdik. Bir köprü gördüm, birçok fotoğraftan biliyordum ki bu köprü Rialto, ama hayal kırıklığı yoktu, izlenimde düzlük yoktu, bunu daha önce görmüş olmuştum. En büyük dahi için kim yaşamış olursa olsun, Venedik'i her gün en iyi şekilde resmedebilirdi. Saray saraydan sonra ve ara sıra oyulmuş bir cephesi olan bir kilise büyüyen ay ışığında, arka planda fırlatılmış fil dişi Rose'un. Palladio, olmalı ki, ağladım. Evet, San Giorgio Maggiore, Terry Barrymore'un favorisi Venedik'teki kilise, dedi Sir Ralph, neredeyse benim kadar sessiz. Ve işte Hotel Britannia'dayız. Ah, bahçesi var, diye bağırdı teyze Catherine. Ben hiç Venedik'te bir bahçe düşünmüşüm. İtalya'nın en güzel birkaçı var, diye yanıtladı Sir Ralph. Ama Britannia tek otel var ki. Arkadaşımın palazosunda harika bir avlu bahçesi var, eski mermer kuyusu başı ve güzel heykeller, dedi prens. O ve eşi yarın seni ziyaret etmeye gelecekler ve sen gondolaları için teşekkür etme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, muhtemelen otelden ayrılmanızı ve ziyaret etmenizi davet edecekler, kalanında da onları ziyaret eder. Çünkü çok misafirperverler. Bahse girerim ki bir kez Britanya'dan ayrılmak istemeyeceksin, bir kez orada yerleşti, dedi Sir Ralph hızlıca. En rahat olan burası Venedik'te otel ve Terry ile oda için kablolama yaptık, büyük kanala ve bahçeye bakan balkonları vardı. Britanya'yı terk edeceğim bir saray yok için. Bu sırada gondol uzun kırmızı bir araya kaymıştı ve bizi otelin merdivenlerine götürdü. Buna sevindim, mermer basamaklardı ve evin bir zamanlar bir saray olduğunu söyledi, aksi takdirde en iyi şekilde faydalandığımı hissetmemeliydim. Venedik. 100 yaşına kadar yaşarsam, kız kardeşlerden biri neredeyse 80, denizler şehrindeki o ilk geceyi asla unutmayacağım. Bay Barrymore'u akşam yemeği için tekrar görmek güzeldi, büyük kırmızı ve altın rengi, parlak fresklerle kaplı yemek odası ve o bahçede kahve içmemizi öneren kişi, suyun üzerine yapılmış bir balkonda masa, sonra dışarı çıkın gondollar. 3 tane işe aldık ve sadece 2 tane kesinlikle hoş olduğu için bir gondolda oturmak için titreyerek korkuyordum, prens düşer diye. Talihsiz kasabam, teyze Catherine ona seslendiğinde, ah, otur lütfen. Benimle lütfen. Gelen arkadaşların hakkında soruyorum, bizi görmek. Tabii ki ona gitti ve Sir Ralph sıçradı Beachy ile birlikte, bu nedenle şofayüller bana iyi davranıyordu.
ister beğense ister istemese. Hepimiz birbirimize yakın kaldık ve kısa süre sonra 3 Gandil, birçok başkasının peşinden giderek bir grup topladı etrafında ışıklı bir müzik barjı, ışıklı meyvelerden oluşan bir piramit gibi kanalda yüzüyordu. Ya sesler tatlıydı ya da ay ışığında suda tatlı, ama söyledikleri havalar garip bir şekilde diğer mavnalardaki şarkılarla karışmıştı. Öyle ki özlem duydum bir parçayı diğerinden ayırmak ve buna pişman değildi sonunda sessizliğe gizlice çekilin. Sadece biz değildik. Siyah formları gondollar yüzeyde sessizce oraya sola hareket ediyordu karanlık lagün, tek ışıkları mavi karanlıkta yıldızlar gibi. Uzaklarda, Beyron ve Lido'nun lambaları parıldıyordu, Shelly yalnız kumların üzerinde binerdi. Yakınlarda, Piazzetta'da gümüş gökyüzüne karşı yükselen ikiz sütunlar, beyaz sihirli gece açan çiçekler gibi parıldayan ışık demetleri, parlak kökleri derinlere doğru uzanıyordu. Dünyanın sayısız büyük insanından bahsettik, Venedik'te yaşadı ve öldü, burayı çok sevdi, Byron'un besnesinde, o da uyuyordu Marino Feliero'nun trajedisini yazmadan önceki korkunç hücresi, Of Browning'in cenazesi gondollar gibi ciddi bir şekilde geçtiği Grand Kanal boyunca aşağı, Wagner'in ilham kaynağı deniz ve gökyüzü ve penceresinden onları izleyerek öldü. Palazzo Vendramin, ama konuşmamızdan teyzemizi duyabiliyordum Catherine yakındaki gondolda, Doblar'a benzediğini söylüyor saray, bir zamanlar sahip olduğu büyük bir kuş kafesine sahipti ve prens sürekli başını çevirip yakında olup olmadığımızı görmek istiyordu, ki bu da rahatsız edici. Dünyanın söyleyemeyeceği hiçbir şeyimiz yoktu duyduk, ama içgüdüsel olarak neredeyse fısıltılarla konuştuk, Chauffeur ve ben, suyun gürültüsünü ya da dip alışı kaçırmamak için yumuşak karanlıkta ışığı titreten bir kürek kuş banyosu. Bir gün Sir Ralph'ın şöyle dediğini aniden hatırladım, Venedik'te Terry'i seveceksin. Terry'i Venedik'te sevdim ve ben otele döndüğümüz anda onu her zamankinden daha çok sevmişti, çünkü küçük bir macera başladı ve onun kahramanı oldu. Gondoldan inerken bir flash ve bir su sıçraması oldu. Aman altın çantam, diye bağırdım. Hediyen, teyze Catherine. Kanalda, bir daha asla göremeyeceğim. Evet, gideceksin, dedi Bay Barrymore. Ben, eğer çok para varsa, en iyisi bir profesyonel olmalı dalgıç yarın sabah erken Arsenal'den geliyor, prens içeri girdi. Bu gece çantayı geri alacak amatör bir dalgıç tanıyorum, şimdi, umarım önümüzdeki yarım saat içinde, diye devam etti şoför. Gerçekten mi? Onu şu anda nerede bulmayı düşünüyorsun, diye sordu prens. Onu otelin içinde bulacağım ve buraya çıkaracağım, 10 dakika içinde işe hazır, dedi Bay Barrymore. Ne eğlence, diye bağırdı Beachy. Burada, ay ışığı ve onun dalışını görmek. Harika olacak. Bay Barrymore o bitirmeden gitmişti. Saat neredeyse 11'di. Müzik mavnaları gitmişti, Hotel Garden terk edilmişti ve neredeyse hareketli bir ışık yıldızı yoktu kanalın üzerinden süzüldü. 3 gondolamız, arabalar gibi çekilmişti Britanya'nın mermer basamaklarında, suyun dalgalandığı yerde ve gurguldandı, büyük olayı bekledi. Prens kakıldı Bay Barrymore'un bir dalgıç bulabileceği fikri, ya da öyle, eğer yaparsa, çanta çok amatörce alınabilirdi. Ama şoförümüz bir şey söylediğinde öğrenmiştim bitecekti, bitmiş olurdu ve onu görmeyi kendimden emin bir şekilde bekliyordum açıkça sucul bir yaratıkla birlikte geri dönüyor. Ancak gördüğüm şey büyük bir sürprizdi. Bir şey bahçede, sarılmış kriperlerin altında hareket etti en yakın sarkık balkon. Sonra uzun bir mermer heykel, hayata dönüş, demir korkuluğun üzerinden atladı ve lagün. Mermer bir heykelin olması hiç garip görünmüyordu Venedik'te, canlanmak, ama garip görünen şey, bunun olması gerektiğiydi tam olarak Bay Barrymore'a benziyor, özellik, inç. Merhaba Terry, bunu yapmak istediğini bilmiyordum, diye bağırdı Sir Ralph. Sen yıldırım değişim sanatçısısın. Çünkü bu, mayo giymiş şofördü ev sahibinin uzun boylu çocuklarından birinden aceleyle ödünç almışlar oğulları, ve göndolumun yanında yüzüyordu. Başka bir şey demek istemedim, dedi sudaki heykel,
Ay, gözlerine ve asil beyaz boğazına parlıyordu, o yüzdüm. Şimdi, Bayan Destray, tam olarak nasıl durduğunu göster çantanı bıraktığında, sanırım sana söz verebilirim birkaç dakika içinde tekrar alacağım. Bunu hayal etseydim bunu yapmana izin vermezdim, dedim dedi. Neden olmasın? Çok mutluyum ve su sıcak gibi hissettiriyor ipek gibi. Burası mı düşürdün? Biraz su sıçramasına dikkat et, lütfen. Ben düşeceğim. Bununla birlikte kanalın altına kayboldu ve aşağıda kaldı korkmaya başladığım zamana kadar uzun zaman. Herhangi bir şeyin imkansız göründüğü gibiydi, insan nefesini tutabiliyordu dakikalarca. Ama sadece anksiyetem kaynamaya ulaştığında, o damlayarak yukarı çıktı, gülüyor, kısa saçları ıslak halkalar halinde alnında ve zaferle kaldırılmış altın çanta. Nerede el arayacağımı biliyordum ve neredeyse ilk hissettim, dedi. Lütfen ıslak parmaklarımı affet. Altın üzerinde kırmızı bir şey var, kan. Kekeledi, teşekkür etmeyi unuttu. Var mı? Ne sıkıcı. Ama hiçbir şey değil. Derisini sıyırdım, ellerim biraz aşağıdaki taşların arasında okşuyor, hepsi bu. Çok iyi bir anlaşma, dedim. Düşünmek istemiyorum benim için incindi. Neden, ben bile hissetmiyorum, dedi şoför. Mesele acı çeken çanta. Ama yıkattırabilirsin. Evet, yıkattırabilirim. Yine de, bir şekilde öyle görünüyor, neredeyse kutsal bir tören. Tek kelime etmeden kararımı verdim, çantayı yıkamayacağımı söyledi. Ben tam olarak olduğu gibi tutardım, kutsal bir kutuda saklanmıştı, bu gecenin anısına. Anne Boleyn'den beri hiç bu kadar kaybolmuş bir kadın olmamıştı, başını mama unvanı olan bir adamın üstüne attı Prens Dalmarkalm, dedi Beachy, bizim Venedik'teki bir hafta yarı yarıya geçti. Ve keşke şunu istedim, adil bir karşılığında, onun yerine teyzesi Catherine'i kaybedecekti, bana zaman harcadığını ve güzel günlere gölge düşürdüğünü söylüyordu. Yazı masamda güller ve zambaklar belirdi, onlar onu. Venedik tatlılarının örnekleri, kristalize meyveler üzerine yapışmıştır çubuklar, yağlı şehitler gibi, masanın yanında büyük tabaklar süslüyordu. Pencere, prensten hediyeler. Küçük gargoyle hayranlıkla takdir etseydim deniz atları ya da Lido'daki aptal deniz kabuğu süsleri, eminim eve döndüğümde biraz bulmayı öğrenmek için. Ve adam fısıltılarla ima etti Kont ve Kontessa'nın ilgisinin bana yöneldiğini. Tüm bunlar sinir bozucuydu ama bunu dostluk gerekçesiyle öne sürdü ve Corraminis'i sevmedim ama etkileri aksi takdirde kapalı olacak kapıları açtı. Turu orada Comte de Bardi'nin harika Japon koleksiyonunu gördük, dünyanın en güzel Palazzo Vendrami'nin, üzerinden onlarda hazinelerden birden fazla eskide görüntü aldık saray, bize ışıklı gondollarında piknik yemeği verdiler, lagün, sürtünme yemeklerinde pişirilen birçok gösterişli yemek içeriyordu, gondolcular da bu hizmeti veriyordu. Bizi Kiobya'ya götürdüler, buharlı yatlarını, görünüşe göre, yarısını bir yıl boyunca diğer yarısını kullanmayı karşılayacak bir zaman. İlçe, teyze Catherine'in telaffuz ettiği gibi, olmalı çiçek hastalığı nedeniyle yakışıklı görünmeden önce. Durum şu anki halde, Beachy karanlık yüzünü, erik kek gibi bir şeye benzetiyor, birisi tüm erikleri seçmiş ve yara izli maskede derinleşmiş siyah gözler, karanlık bir bakışla dışarı bakıyor etki. Yine de tavrı mükemmel, esprili ve zarif. O İngilizceyi akıcı konuşur ve 35 yaş arasında herhangi bir yaşta olabilir ve 50. Contessa ise bir Boudica profiline sahip, ki böyle olsaydı bile asla tam olarak evde hissedemezdim benim, ve büyülenmiş bir masanın yürüyüşü, o kadar kilolu ki ve böylece. Kare gibi. Benimle konuşma konusundaki temel çabaları Prens Dalmarkalm'ın övgüsünü duyduğum için pek takdir etmedim. Gerçekten de, Corraminiler beni geri püskürttü ve hepsini bağışladığım için mutluydum, seçkin toplumlarını teyze Catherine'e gönderdi. Venedik'te her gün, onlarla geçirdikleri saatleri saymazsak ve prens, görünüşe göre o günden daha harikaydı önce. Fotoğraflarımın ilk örneği San Marco oldu. Oraya gittim sabah erken saatlerde yalnız görüşmek için ama Bay Barrymore ile karşılaştığım gibi bana sordum. Bunu dileyebilirdim ama dileklemem ondan beni almasını istemeyi hayal ettim. Geçerken dar ve çekici dükkanların sokakları,
düşünmeden oynadığımız gelecek olanları. Sonra Bay Barrymore aniden, şimdi bakabilirsin. Yani baktım ve işte oradaydı, hayranlık harikalar, kiliseden çok mücevherlerden oluşan muazzam bir taç gibi. Bir kraliçenin diyademi gibi, gri beyaz piyazzada parlıyordu, altında gökyüzünün yanan mavi kubbesi. Ah, gökkuşağının anahtarını bulduk ve çok yaklaştık o. Ağladım, ne harika, insanlar gerçekten sahip olabilir mi? Yaptı, yoksa taşların içinde şekillenirken mi kendini yarattı ve denizin altında mercan mı? Cornish gerçekten denizin sıçrayışı gibi görünüyor, savruluyor dalgaların altındaki gömülü hazinelerden değerli taşları çıkarıyor, cevapladı. Ama haklısın, gökkuşağının anahtarı bizde ve içeri girebiliriz. Yanında yürüdüm, hayranlıkla yürüdüm, sanki bir büyü. Dünyada bu kadar güzel başka bir bina olamazdı ve insanın onu yarattığını anlamak her zamankinden daha zordu. Kubbeli çatının altın mozaiği, mor kahverengin üzerinde kemerli alabastır duvarlarından, güneş doğumu gibi kaynıyordu karanlık bir ufkun toplanmış bulutları. Işık sanki o mozaiğin ışıltısı ve küçük beyaz pencereler kubbe gökyüzünden öyle parlak maviler ve soluk altın parıltılar aldı dışarıda ve opal parlıyor, yıldızlara dönüştüler. Kaldırım da opalin renkteydi, binlerce zor tonun vardı ve deniz gibi dalgalanan mücevherli renkler. Yapabileceğim tek şey buydu Bay Barrymore'un koluna ya da eline dokunmak için sempati göstermek. Bayılırken konuşmadık. Neredeyse sevindim büyü, karşıdaki büyük, mavi saatin vurmasıyla bozuldu San Marco ve yaşam boyutunda mekanik geminin yavaş yürüyüşü gizli kapılarını sadece bayram günlerinde açan figürler, örneğin bu şans eskiydi. Katı azizlerin solensiyonlarını izlemek beni çok etkiledi güvercinlerle tanışmak için iyi bir ruh halindeyim, ki bunu çok özlemiştim arkadaş olarak sahip olmak, garip, küçük, görkemli şeyler, neredeyse saatin figürleri kadar mekanik bir ayakta duruyorlardı, parlaklıkları o kadar metalik ki, onlara inanabilirdim boyalı demirden yapılmıştı. Bazıları kısa gri eton ceketleri giymişti, beyaz bluzlar ise görünüyordu arkada, bunlar hanımlardı ve yüzleri de aynı derecede farklıydı mümkün olduğunca sevgililerinden geliyordu. Zarif küçük olanlar da öyleydi ne yazık ki mercan ayakları. Erkeksi ayakkabılar ise daha pembe ve daha güzel ve erkekler, hatta bebekler bile, absürt derecede peruk ve önlüklü İngiliz jüri üyeleri. Güvercin aşk hikayelerinin gelişimini izlemek çok büyücüydü o mavi altın renkli günde, ki bu benim ilk günümdü. San Marco Büyük Meydanı. Hanımefendi nasıl konuşurdu ve yükselen genç bir yargıcın kendi yargıçlarını aldığını bilmiyormuş gibi davranmak göz ona bak. Ama duraklar ve bir taneyi inceliyormuş gibi yapardı mısır gibi, ki ya ben ya da başka biri atmıştık, tam yeterince uzun tüylerini onun önünde temizlemesi, yayılması için ona fırsat vermek için kuyruğunu çıkardı ve genel olarak mükemmelliklerini kaydediyordu. O bu gösterinin ona hiç etkisi olmadığını iddia edecekti 1 saat içinde bir düzine güvercin görmüş olması daha yakışıklı ondan daha fazla, ama rakip bir belle şans bulduğu anda, ama şansı olmadı, gerçekten şans, o tarafa atlayıp aşırı teşvik sunmak flört ederken, sonunda onun değerli olduğuna karar verdi ve, bazen çok geç karar veriyordu. Aynı öğleden sonra Bay Barrymore beni küçük evin yanına götürdü San Giorgio degli Schiavoni Kilisesi, muhteşem Carpaccios'u görmek için, çünkü teyze Catherine ve Beach'e alışverişe gitmeyi tercih ederdi. Ama sonuçta, kim yapmalı orada sadece Beach'i ve Sir Ralph görünüyor. Beach'i, ejderhayı harika bir canavar olarak düşündü, dikkat çekici bir manzaraya dikkat ediyordu, onun davranışından anlaşılır kurbanlarının kalıntılarını düzenlemişti ve onun için üzgündü o, pazara sürüklenmiş, acınası bir şekilde küçülmüş, dövülmüş ve utanç içindeydi. Tüm Orta Çağ'da yaşamak istiyordu resim arka planlarının kaleleri ve görüşündeydi Basilisk'in gerçek niyetlerinin yanlış anlaşıldığı o dönemin genel halkı. Böyle bir çizgi romana sahip olmayı çok isterim, Central Park'ta gezdirilecek bir yaratık, dedi. Neden şimdi burada sokaklarda insanların pişirip sattığı ahtapotlar çok daha korkunç? Onlardan kaçabilir, eğer mesela.
İğrenç yaratıklar. Bir hayvana sınır çiziyorum, yüzünü belinden ayırt edemezsin. Ve sadece düşün onları yemek. Ben basilisk yemeyi çok tercih ederim. Beachy de ikna olmuştu, köprüyü geçmeden önce. İç çekişler, özellikle Amerikalıların ödeyeceği bir şey hapse atılmak için büyük miktarlar veya hatta suç işlese Venedik'te. Ne güzel bir durum, diye itiraz etti ve bolca tarihsel çağrışımlar da var. Ama sonrasında, gördüğünde Marino Faliero yattığı ve genç Foscari'nin yattığı yerde, o da istekliydi fikrini değiştirmek için. Yine de, dedi, bu bir deneyim olacaktı. Ve eğer bir otele uğramaya maddi gücünüz yoksa, belki de denemeye değer, eğer çok kötü bir şey yapmak zorunda değilseniz ve kanalda bir hücre bulacağımızdan emindik. Ne Beachy ne de teyze Catherine kiliseler ya da resimler, bu yüzden onlar ve Sir Ralph pazarlık yaptılar. Venedik ucu ya da Burano danteli ya da cama gider yapımcılar, ya da Corramini ailesiyle Lido'da çay içerken M.R. Barrymore beni Ferrari, Miracoli ve diğerlerine götürdü. En çok sevdiği kiliseler ya da benimle birlikte dolaştığı kiliseler Akademi ve Dobler'de görkemli sanatçılar topluluğu saray. Ama Beachy de hayranlığıma ve saygıma katıldı, bir tür merakla acıma ile karışmış, asil orduya Venedik'teki mermer aslanlar. Ah, o zavallı, muhteşem aslanlar. Ne kadar üzgün görünüyorlar, ne kadar acı ağır yüzlerinin ifadesidir. Özellikle ben Piazza degli Leoni'de sol el aslanın peşini bırakıyor, sertçe San Marco. Ona ne olmuş olabilir, olması gerekirdi bu kadar umutsuz. Her neyse, asla atlatamamıştı ama atlattı, tüm varlığını 800 yıl süren tek bir ulumada topladı o zamandan beri. Kabilenin en etkileyici üyesidir. Ama bunlar var birçok başkası, büyük ve küçük, hepsi kasvetli, piazzalarda oturuyordu, ya da dükkanlarda satılmak için açık ya da balkonların korkuluklarına çömelmiş gibi. Denizdeki o güzel şehri düşündüğümde, sık sık geri koşup o aslanlardan bazılarını teselli etmeye çalışmak istiyorum. Beachy benimle birlikteydi ve teyze Catherine için bile, Corramini'lerin iltifat ilgisi onu memnun etmedi. Antikarizdeki deneyimimizden daha fazlası, ki buna borçluyduk Bay Barrymore. Venedik'te 24 saat olmamıştık, şoförlerin yeri neredeyse bildiği gibi olduğunu gördü, orada doğmuş. Hatta neredeyse hiç ünsüz kalmayan tuhaf, yumuşak Venedik patoyinde bile oldukça yüksekti, o kadar iyi ki duyurdu kendisi kelimeleri bakıştırabilen ve ölçebilen kılıçlar, merak dükkanı sahipleriyle, eğer toplamak istersek, her şey. İlk başta teyze Catherine uğraşmayacağını düşündü, evdeki gümrük binasında çok fazla sorun olurdu. Ama Beachy ne kadar nadir bir şey olduğunu söylediğinde 500 yıllık bir kuyu başı veya bahçe heykeli olarak kabul edilir. Denver'da zayıfladı ve düştü. Bu fikir Beachy'nin aklına tam da gondolumuzda, Venedik'teki haftamızın sonlarına doğruydu, bir farkla süzülüyordu. Yan kanalda güzel, eski bir saray. Üzüm sarmalıklarından oluşan bir gölgelik, asılı kümelerle dolu zümrütler ve burada bir ametist, gölgeli bir oyma su kapısı. Yeşim yeşili suyun altında sarı parlıyordu mermer, deniz yosunlarıyla dalgalanan, deniz kızlarının saçları gibi ve açık kapıların ardındaki loş iç mekanda belirsizlik vardı. Altın kaplamalı sandalyelerin parıltıları, soluk heykel parıltıları ve zengin çizgiler rahiplerin giysileri veya eski sunak askılarıyla yapılmış renkte. I don't believe even Mrs. Potter Adrians has got anything like this in her house, though they call it so elegant, remarked Beachy. That speech was to Aunt Catherine what Valerian is to a pussycat, for Mrs. Potter Adrians, as I've often heard since I made acquaintance with my relations, is the leader of Denver Society, and is supposed once to have said with a certain emphasis, who are the kidders? Perhaps I'll just step in and see what they've got here, sighed Aunt Catherine. It isn't a cheap place, replied Mary Barrymore. This man knows how to charge. If you want any marbles, he has some fine ones, but for other things I'll take you somewhere else, where I promise you shall be amused and not cheated.
I think our yard at home is big enough for 2 or 3 statues, and a marble wellhead and a sundial would be lovely, exclaimed Aunt Catherine. We'll look at some, sighed Mary Barrymore, motioning to the gondolier. But now, unless you're to pay 6 times what everything's worth, you must put yourselves in my hands. Remember, you don't care to glance either at statues, wellheads, or sundials. But that's what we're here for, cried Aunt Catherine. Ah, but the man mustn't guess that for the worldly. We appear to be searching for, let's say, mirrors, but not finding the kind we want. We may deign to look at a few marbles as we pass. We don't fancy the fellow's stock, still, the things aren't bad. We may decide to save ourselves the trouble of going further. Whatever you do, don't mention a price, even in English. Appear bored and indifferent, never pleased or anxious. When I ask if you're willing to pay so and so, draw well out, numara, or, yes, without the slightest change of expression. As we landed on the wet marble steps and passed into the region of gilded gleams and pearly glints, our hearts began to beat with suppressed excitement, as if we were secret plotters, scheming to carry through some nefarious design. Immediately on entering, I caught sight of 2 marble baby lions sitting on their haunches side by side on the floor with ferocious expressions on their little carved faces. I must have those for myself, I murmured to Mary Barrymore in a painfully monotonous voice, as we passed along a narrow aisle between grooves of magnificent antique furniture. They appeal to me. Fate means us for each other. Ama o anda hoş ve şık giyimli bir İtalyan vardı önümüzde eğiliyor. Antikaların sahibiydi ve bir insandan çok hayırsever bir milyoner gibi görünüyordu fiyatlar üzerinde pazarlık yapabileceğimiz kişi. Bana bakmadan aslanlar, onların benim olduğunu biliyordum ve onların da bunu bilmesini istedim, ya da Bay Barrymore teyze Catherine'in heykelleri ve kuyu başları duyurdu eski Venedik'in resimlerine göz atacağını söyledi. Signor Ripollo'yu böyle bir şeyin ne peşine bırakmıştı? Şu anda hiçbir şey yok mu? Aman tanrım, ne yazık. Lake Japon tapınakları mı? Ne, hiçbiri mi? Çok hayal kırıklığı. Olmalıyız gidiyor. Fena bir iyi kafa değil, o alay basrölyefli bu sıntır. Çok bariz şekilde tamir edilmiş, yine de, eğer Signor Ripollo bunun için 300 lira alırdı, o şey belki de almaya değer. Ve o küçük aslan çifti. Belki hanımlar kapıyı açık tutacak kadar iyi olduğunu düşünebilirler tabii ki 15 lirayı aşmazsa. Signor Ripollo şaşırmış görünüyordu ama kibarca güldü. O Bay Barrymore'u tanıyordu ve girişimizde onu şu şekilde karşılamıştı ama abartılı İtalyan tarzıyla eski bir tanıdık olsa da, Chevalier Beach'den daha yüce bir unvan verdi bağışlandı. Milord'un her zaman şakası olacak, kuyubaşı 2000 lira, aslanlar 50, diye sözlerini anladığımı sandım. Ama hiç de değil, Milord şaka yapmıyordu. Would the Signor bahsedilen fiyata satmak mı, evet mi hayır mı? Hayırsever milyoner şimdi incindiğini gösterdi. Neden Milord ondan tüm içeriği vermesini istemedi dükkanı mı? Bundan sonra tartışma hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı ve her şeyi takip etmeseydim her şeyi kaybederdim yol boyunca tehlike işaretleri gibi jestler. Bay Barrymore güldü, Signor Ripollo, yaralı onurdan öfkeye geçti, sonra tutkuya ve orada, erken Rönesans döneminde oturduk sandalyeler, dışa dönük benliğimiz buz gibi düzenli, muhteşem bir şekilde boş, özelliklerimiz taş aslanlarınki kadar sert, bedenlerimiz ise aynı tavırlar, rahatsız koltuklarımızda. Ama içten içe Engizisyon'un işkencecileri gibi hissettim ve teyzesinden biliyordum Catherine'in nefes alışı ve, zavallı adama her şey için ne isterse ödesin, diye haykırmaktan kendini alamıyordu. Kuyuya 500 lira verir misiniz? Bay Barrymore sonunda talep etti, geçmiş uyarıları hatırlatarak gözünden. Evet, diye yanıtladı teyze Catherine tembelce, ellerini sıkıştırmıştı dantelli bir boğa altında.
Ve aslanlar için 20 layer verecek misiniz? Bunlar çok iyi. Bu bana uzun bir şekilde geliyor. Evet, diye cevap verdim, kasımı bile kıpırdatmadan. Teklifler Signor Ripollo'ya sunuldu ve o da onlara prensesi bir küçümsemeyle, ki onun da öyle yapacağından eminim, ve benim aslanlarımın onun adınasında kaybolduğunu görünce kalbim çöktü öfke. Gel, gideceğiz, Signor makul değil, dedi Bay Barrymore. Hepimiz itaatle ayağa kalktık ama acımız neredeyse saklanacak kadar uzağa kalktı. Aslanlar olmadan yaşayamam ve yaşayamam, diye söyledim. Güzel bir gün olduğunu söyleyen birinin tonu. O kuyubaşı, heykel olmadan buradan ayrılmayacağım Neptün'ün ve sarı mermer güneş saatinin, dedi teyze Catherine kırık bir kalbi gizleyen rahat bir tonla. Yine de, Bay Barrymore bizi kapı. Signor Ripollo'ya eğildi ve bu sırada su kapısının basamakları. Gondolcular hazırdı. Motivasyon umutsuzca protesto etmek üzereydik, İtalyan, yanlış suçlanmış bir Dodge havası idamımıza teslim oldu, bizi durdurdu. Her zamanki gibi istediğini yap, efendim, diye homurdandı. Ben bu güzel şeyler için bana verdiğinden 2 kat fazla ödedim, ama, öyle olsun. Onlar senin. Talimatlarımıza sadık kalarak duygularımızı ihanet etmeye cesaret edemedik, ama iş gerçekten ayarlanmıştı ve göndolumuz bizi çok yaralı antikacı teyzeden uzaklaştırmıştı. Catherine şofeyliyerde kaçtı. Nasıl yapabildin, diye haykırdı. Hiç bu kadar hasta olmamıştım. Hayat, o zavallı adam, bizi onu soymaya zorladın. Asla olmayacağım başımı tekrar dik tutabiliyor. Aksine, çok memnun, dedi Bay Barrymore neşeli. Eğer ona istediğini verseydik, verirdi bizden nefret etti. Şimdi onun saygısını kazandık. Asla, diye nefes aldı teyze Catherine, unutkanca bir şekilde o an için bir kontes olduğu için. Sanırım olabilirim, mutlu mu oldum? Çekinmeden, dedi Bay Barrymore. Bahsettiğin o diğer yer nerede, diye sordu, yarı utanarak. Bu tür bir heyecanda bir tür heyecan var bir şey, değil mi? Sanki bana alışacakmış gibi hissediyorum. Beppo'nun yanına gideceğiz, diye yanıtladı şoför, gülerek. Beppo, Signor Ripollo'dan çok farklı bir adamdı, ayrıca eşyalarını göstermek için su kapısı olan bir saray vardı. Gondoladan çıktık ve koyu ve dar bir Rio Terra'ya çıktı, ayık bir tavırla, siyah şallı grisetler parlayan meyve tezgahlarında sohbet ediyor ve makarna dükkanları. Orada, demir bir kapıda, Bay Barrymore bir ip çekti, çan çan çaldı. Uzun bir aradan sonra, bir yıpranmış bir ceket ve yamalı pantolon giymiş küçük, bükülmüş yaşlı adam ortaya çıktı gizemli kahverengi gölge fonunda. İçeriye bu gölgeyi takip ederek bir labirentten geçirdik tuhaf geçitler ve karanlık merdivenlerden yukarı çıkmak eski ev. Orada, gördüğüm en garip odada, kocası kadar hantal olan küçük, kahverengi bir kadın tarafından karşılandı ve doğaüstü derecede zeki bir siyah kedi. Renksiz duvarın derinliklerinde yüksek ve derin bir ızgaralı pencere var, birkaç sarı güneş ışığının bir ışık üzerine düşmesine izin verdi. Çeşitli antikalar koleksiyonu, imparatorluk sandalyeleri üst üste yığılmıştı Louis Quinze yazı masaları. Bilinen her dönemin tabloları bir köşede eğik bir kule oluşturdu. Zengin Pers halıları serli devasa Floransa aynaları, rahiplerin giysileri yarı açık halde sarkıyordu çekmeceler. Bakır şamdanlar ve eski Venedik camı kakma dolaplarda toplanmış, eski dolaplarla yarı gizlenmiş aydınlatılmış breviariler ve iğnelenmiş dantel ruloları. Teyze Catherine'i bir tür delilik sardı. Olmalı Bayan Potter Adrians'ı düşündü. Çünkü aniden istedi gördüğü her şeyi ve bunu Bay Barrymore'a sessizce söyledi. Sonra pazarlık başladı. Ve köpeğe benzeyen hiçbir şey yoktu Beppo hakkında. Yüksek tonlu, alaycı bir kahkaha attı, o azarlandı, titredi, yalvardı, sonunda boğuldu hıçkırıklar, karısı ise zavallı, küçük vücudu gibi erken sinirli secde için Venedikli olan her şeye teslim oldu. Kesinlikle şofailir bu acı vericiliğe dayanamazdı sahne mi? Vicdanlarımız pirinç şamdanlarla dolu ve markiz koltukları, onun kayıtsızlığına dehşete düşmüş şekilde izliyorduk. Beppo ve Susan'la zayıfça ağladılar, bunun onların mahvusu,
kalplerinden son damla kan damlalarını kopardığımızı söyledik. Zalim zenginler ve ortak insanlık için müdahale ederdim eğer ikili aniden ve beklenmedik şekilde birbirlerini sarmamış olsaydı solmuş yüzler ve gülümsemeler. Ne oldu? Onlara onların verdiği şeyi mi veriyorsunuz? Aranıyor musun? Nefes nefese sordum, çoktan sonra izini kaybetmiştim konuşma. Hayır, ilk teklifimden 20 layer vaat ettim, hepsi, dedi Bay Barrymore, çeşitli bir yığın şeye işaret ederek. Ortaya kadar uzanan eşyalar ve toplamda, Beppo 2000 layer ve teklifimizi istemişti 700 olmuştu. Zavallı yaşlılardan AFF dileyebilirdim, ama şaşkınlığım, dışarı çıkarken onlar memnuniyetle parladılar ve cömertliğimiz için içtenlikle teşekkür etti. Bu alaycı mı? Fısıldadım. Hayır, bu saf bir zevk, dedi Bay Barrymore. Yaptılar sezonun en iyi iş günüdür ve bunu bilmemize aldırmazlar şimdi bitti. İnsan doğası garip, diye düşündüm. Özellikle antikacılarda, diye yanıtladı. Ama otele güçsüz hissederek vardık ve minnettardık çay için. Venedik'e veda ettiğimizde hepimiz şöyle hissettik ki, görüşümüzde kesin bir hedef vardı ve artık hoş bir oyalanma olmayacak. Gerçekten çok Schloss Heyrevo'ya. Teyze Catherine aniden fark etmişti kadim kökü görmek için sabırsızlandığını, bu da onun değerli unvanını açtı ve hiçbir şey geciktirilmemeli bu arada, onun ruh halindeki değişime ve Prince'in Dalmaçya gezisine olan yeni heyecanı, ki bu gezi, Venedik'e varışımızı caydırmaya çalışmıştı, ama Beech'i her zamanki gibi açıkça açıkladı. Görünüşe göre Kont Corramini, Prens Dalmarkalm'ın büyük hukuki fonlarına sahip olduğunu söylemiştir bilgi, Kontes Dalmarkalm'ın mülk için her kuruş ödenmeden haklı olarak kontes olmamak unvanı taşıyordu. Aynı gün, sorulmayı beklemeden, prense kalan yarısı için çek vermişti. Para. Şimdi ise bir taş diğerinin üstüne nadiren bırakılarsa Schloss Heyrevo'ya, anlaşmasını ağlayamaz, bu yüzden anlamak kolay prensin artık endişeli olmaması. Tam olarak neden o bizi varış noktamıza götürmek için bu kadar hevesli görünmek daha çok bir bilmece, ama belki de, Beech'in düşündüğü gibi, etkisi etkilemeyi umduğu için teyze Catherine yeniden inşa edecek. Ve kesinlikle etkiledi bir şekilde onu, çünkü Venedik'ten ayrılmak için sabırsızlanıyordu. Sonuncu, geldiğimiz gibi su yoluyla gittik, çünkü küçümseyecek bir şey olmazdık demiryoluna, ve Mestre için iniş noktasında gri otomobil bizi bekliyordu, çok iyi bakılmış ve cilalanmış, belki de sadece yapımcılardan gelmiş olabilir, değil tam hızla, havalı dağlara ve aşağıya, doğru ilerledikten sonra yarı Avrupa'nın hızlı vadileri, gibi bir şey vardı. Arabada tekrar bulunmak tanrıça gibiydi. Ama Venedik'e pişman oldum çünkü başka hiçbir yerde gördüğüm hiçbir yerden pişman olmadım. Orada bile olsa, gerçek olamayacak kadar güzel görünüyordu ama onun güzelliğini gözden kaybettiğimizde kuleler ve kubbeler, kuzeye doğru düz bir yol boyunca bowling yaparken, Venedik'in bir peri rüyası olduğuna üzülerek inanmaya başladı. Kaybettiklerimiz için bizi teselli edecek hiçbir şey görmedik, gerçi manzara yumuşak ve hüzünlü bir cazibeye sahipti, ta ki eski döneme gelene kadar parkı ve yeşil nehirle tahkim edilmiş Trivaiso, yüksek duvarlarının etrafında dolaşıyordu. Cima'nın yaşadığı Conegliano'da kasabaya rastladık, koruyucu heykellerinin arasından, muhteşem eski heykele bir bakış attı, nazik ressama birçok ilham vermiş olmalı olan kale, ve sonra doğuya döndü. Daha kısa bir yol vardı ama İtalyan Tur Kulübü'nün rota kitabı, şoförler güvenini acil durumlara bağladı, yüzeyinin diğer yol o kadar iyi değildi. Udine, Venedik'i taklit etmeye çalıştı, minyatür ve hırsı için çok sevdim, ama ilgimi çeken şey en çok Bay Barrymore'dan anında nasıl olduğunu duymaktı. Kalesinin bulunduğu yerde, Attila Akilea'nın yanmasını izledi. Bu beni Venedik tarihinin köklerine götürdü ve panik içindeki kaçakları lagünlere uçan hayal edebiliyordum ve zirveye ulaşan çıtılı kulübelerin yükseltilmesine başlandı denizin kraliçe şehrinde. Udine'den güneye doğru ilerledik ve sınırın ötesinde Avusturya Gümrük Evi'nde, biz geçmemize izin verilmeden önce kilometrelerce bürokrasiyi çözmek zorunda kaldık. Sınırı aştığımızda, manzara,
mimari ve hatta halkın yüzleri değişti. Yavaş değil, ama bana öyle gelen olağanüstü ani bir sesle. Kararmadan hemen önce, büyük ve hareketli bir kasabaya doğru yelen açtık, sürpriz birçok sayıda devasa, tamamen işe yaramaz görünen binalar. Burası Avusturya'nın en büyük limanı olan Trieste'ti ve Prens, ki Venedik'ten 130 mil boyunca yanımızda kalmıştı, kendi ülkesiyle gurur dolu bir hava takmaya başladı. Bizi istiyordu, güzel sokakları ve dükkanları hayranlıkla izlediğine ve bize nasıl fark ettirdiğini fark ettirdi. Her yerde Yunan, Rus, Polonya, Fransız, Alman, İtalyan ve hatta İngilizce isimler. Bu ne kadar büyük bir şey olduğunu kanıtlıyor, büyük ticaret yaptığımız ve tüm dünyanın bize nasıl geldiği bir şey, dedi. Otelimiz iskeleye yakındı ve binlerce kişi vardı. Bir sonraki kalktığımızda pencereden izleyecek ilginç şeyler sabah, dünyanın gittiği yerlerde her zaman olduğu gibi, gemilerle denize inmek. Kahvaltıda güzergahımız hakkında bir tartışma oldu, ki bu, prensin önerileri ve karşı önerileri nedeniyle, henüz karar verilmemişti. Şoför, koşmak istedi Istria ve bize Capodistria, Venedik'in başka bir kopyası, Rovagno'yu göster ve Pola'nın sadece muhteşem bir Romalı olmadığını söyledi. Amfiteyatro ama denemeye değer birçok başka manzara vardı. Northern'ı gördüğüm için onun tarifi beni kovdu. İtalya, tarihe ve mimariye olan sevgimi uyandırdı. Antikler, ama Prens Dalmarkalm, teyze Catherine'i ikna etti. Kettro mahallesi hedefimiz olduğu için, bu bir Dalmaçya'nın eşiğinde oyalanmak zaman kaybı. Neden, az önce Dalmaçya'ya gitmenin aptalca olduğunu düşünmüştünüz, hiç yok, dedi Beachy. Bizi sorun yaşayacağımızı söylemiştin, benzin, yollar, oteller, her şey hakkında. O zamandan beri Corramini ile konuşuyorum, diye yanıtladı. Prens rahattı. Ülkemizin içinden geçti ve anlattıklarından görüyorum ki, bu yolculuk daha fazla düşündüğümden daha mümkün oldu. Yolu bildiğim için sadece bir yattan. Ülkeyi senden daha iyi tanıması komik, orada bir kalen var, diye tek sesle konuştu Beachy. Hırvoya'da hiç yaşamadım, gizlemiyorum, Prens cevapladı. Ne ben, ne de babam. Doğduğum ev Abbazya'da, bu yüzden seni istiyorum o yöne gitmek. Artık benim değil, ama senden de isterim çünkü şu anda Schlosskalm'ı göremezsiniz, yakınlarda Viyana. Evlerinizi satmayı çok seviyorsunuz gibi, neden satmıyorsunuz? Viyana yakınlarındaki olanı anneye teklif et, en iyisi ise, diye ısrar etti yaramaz Beachy. Satsam bile satamazdım, diye gülümsedi prens, ki biraz da şimdi neredeyse her zaman akıl iyi niyetlidir. Ve eğer bunu bir kişiye teklif edersem hanımefendi, o Prenses Dalmarkalm olmalı. Bu sözlerle bana bir bakış atılmış gibi hissettim, ama ben sadece tabağıma baktı. Konuşma, prensin istediğini almasıyla sona erdi, teyze Catherine'in kendi tarzı gibi düşündürmüştü ve biz Istria'dan vazgeçtik. Saat 10'u kısa bir süre geçtikten sonra Abbazya'ya, Fayume'ye yakın bir eğimli şekilde yola çıktık. İstria Yarımadası'nın boynu boyunca pürüzsüz ve Avusturyalıların otoyollarda iyi olduğunu gösteren iyi yapılmış bir yol. Denizden denize sadece 30 mil mesafedeydi ve bu kadar tatlı bir şekilde araba koşusu, huysuz yaratıklardan çok az rahatsız olduk. Her türlü olarak, yüksek topraklardan indiğimiz ve 12'den önce ıklok, var olabilecek en mükemmel küçük bir sulama yerine rastladı dünya. Teyze Catherine, Abbazya'yı görmeden önce sevmeye hazırdı çünkü burası Prens Dalmarkalm'ın doğum yeriydi ve ayrıca buranın Avusturya'nın en sevdiği tatil köyü olduğu söylendiği için aristokrasiye. Çok dinlememiştim, çünkü ona tutunmuştum tarihi Pola'yı ziyaret etme fikri, ama Abbazya beni yakaladı. İlk bakış. Her yer güzellik ve huzur vardı. Adriyatik kendi sınırı yayıldı saf ve temiz, bahar çiçekleri tarlası gibi, narin bir tarla dolu. Renk değişiyordu. Uzak bir ufukta, her şey kadar uzak sorun ve endişe görünüyordu, bu güzel yerde, havada asılı duran adalar, opalin ve parıldayan, bir serap gibi. Yaklaştıkça bir uzadı. Deniz kıyısında yol alarak, geri çekilene kadar Fium, hafif bir duman sisiyle örtülü beyaz bir kasaba. Ama Abbazya için en alışılmadık şey gibiydi bildiğim bir zevk yeri.
Başından beri akıllı bir geçit töreni, yerine denize doğru çıkıntı yapan veya denizden çekilen kayalık çukurlar, kıvrımlı, rastik bir yol vardı, bir tarafında küçük mavi dalgalar çatışıyordu, diğer tarafta ise defne, zeytin, manolya ve kokulu defne korusu vardı, gölgeli kestane ağaçları. Oraya yürüdük, oldukça görkemli bir otelde öğle yemeği yedikten sonra, prens, teyze Catherine'e, taçlı başlar, dolu olduğunu söyledi. Kış ve erken ilkbahar, başka hiçbir yerde bu güzelliği görmedim, deniz ve kıyı, bu yoldaki gibi zarif bir şekilde karışmıştı Adriyatik'te, daha fazla cennet kokusunu da almadım, hatta Bellagio. Deniz tuzu, deniz yosununun iğrenç tadı vardı, eğrelti otlarının, genç çimenlerin keskin kokusuyla karışmış, tomurcuklanan ağaçlar ve tüm tatlı, ormanlık şeyler. Eşcinsel, sevimli kasabanın tüm uzunluğu boyunca güzel manzaralar vardı, yolu, çoğu zaman bükülmüş bir kurdele gibi kıvrımlı ama asla ayrılmıyor deniz. Arkasında, yukarıda ve ötesinde bozulmamış orman vardı, sadece gölgeli sokakların kesilmesi için yeterince kırılmıştı ve güzel evlerin inşası, cepheleri yarı pencereler ve diğer yarım balkonlar. Koyu kayalar çiçeklerle dolu suyun kenarına baktı sanki hava doluyken bir kar fırtınası martıları varmış gibi, hüzünlü çığlıkları ve neşeli kara kuşlarının şarkılarını onları neşelendirmeye çalıştı. Deniz kenarındaki her ev, Prens Dalmarkalm'ın olduğu ev. İlk kez ışığı gördü ve diğerleri, kendi banyo yerini vardı ve güzel genç kızlar gülüp berrak suda su sıçratıyordu. Yukarı kasabanın üstünde, halka açık bahçeler, birçok otel, tiyatro ve nakış ve mücevherlerin sergilendiği büyüleyici dükkanlar. Bosna, bu da bana doğunun yakınlığını hissettirdi, benim hissetmediğim kadar bunu daha önce hissetmişti, hatta Venedik'te bile. Öğleden sonra kendimizi ayıramadık, ama harcadık, saatlerce örtülü bir teknede gezdik, otel bahçesinde yemek yedik ve yıkandım geç ay ışığında krem gibi denizde, şoförler bana bir yüzme dersi. Teyze Catherine zamanı sorguladı ama biz onu reddetti ve her gün devam edeceğine söz vererek kefaret etti, bu acı sona kadar, ne olursa olsun. Ertesi sabah, birçok tepe ve güzel manzaralar üzerinden motor bölgesinin ötesinde bir diyara doğru yol aldı. Ama yollar yeterince iyiydi, bazen dik olsa da, görgü kurallarına bakılırsa 4 bacaklı ve 2 bacaklı hayvanların otomobilleri bilinmiyordu. Sadece çocuklar bize şaşırmadı, ama sonra, çocuklar yeni şeylere kolayca şaşırmıyorlar, fark ettim. Onlar izlenim kuracak çok az deneyimim oldu sanırım, alevli bir arabayı olağanüstü bir şey sanırlardı, hele ki bir motorlu araba. Kostümler sıradan olmaya başladı, Avrupalı kıyafetler ve barbarca bir şey içinde. Burada orada koyu yüzlü kaba bir yüz görürdük, bir Moğol'un sözü gibi ya da birkaç ilginç kelime duymak isterdi, şoförlerin Slav olduğunu söyledi. İsimlerin ısırıcı, alkali isimleri koştuğumuz küçük Dalmaçya kasabaları ise dilimizi büzüp sistemlerimizi kurutmamız. Çok şey vardı, kalın beyaz toz ve amatörleri şaşırtacak şekilde partide bir iki kez, yan kayma, yaşadık. Tamir edilmiş, yollardan ve taş yataklarından nefret ettik, nehirlere yakın olsalar da, çakıllar kadar kötü değillerdi, keskin olmaları doğal olarak yuvarlaktı. Ama teyze Catherine ülkeye karşı tek kelime duymadı, ki bu onun ülkesiydi şimdi. Bir keresinde, silindirler çalışmayı reddettiğinde, nedense kendileri ya da onları rahatsız eden kötü ruhlar tarafından en iyi bilinenler, 20 dakika boyunca, takılıp kaldık ve çevremizde komşu bir köyden garip, koyu renkli çocuklar, teyze Catherine her birine bir tür madeni para vermekte ısrar ettiler ve gülümseyerek karşılık aldılar, taç giymiş bir kraliçe havasıyla teşekkürler. Sanırım böyle kiracılar ve hizmetçilerim olacak, dedi, elini sallayarak. Yolculuğumuzun bir kısmı için bu dar garip şeritte kıyı, bir tarafta taşlı dağlar sırası vardı, üzerinde diğerinde, denizin ötesinde, ıssız adalar yükseliyordu süt beyazı Adriyatik'ten pembe kaya katmanlarında. Ama öncesinde uzun süre denizi ve yalnız adaları kaybettik. Çünkü adı verilen bir yerde Segna, yolumuz iç kesimlere döndü ve yüksek bir dağa tırmandı, Velebit, ayaklarımızın dibinde seyahat ettiğimiz kişi,
Yüzün üzerinde bir koşu yapmaya çalışırken ve 25 mil, ağır yüklü bir araba için iyi bir fırsat. 12 beygir gücü, Chevrolet aracı sürekli tutuyordu, ne kadar değer veriyorsa, dedi. Planlama yapmıştı, geceyi deniz kıyısı kasabası Zara'da geçirmeli, o yerde Venedik tarihine bu kadar sarsılmıştı, çünkü orada biz durmaya uygun bir otel bulabilir. Öğle saatlerinde Gospic adında sert bir kasabada öğle yemeği yedik ve gelişimizin yarattığı büyük bir karmaşa vardı. İçeri girerken, en temiz hanı sağa sola ararken her 70 yaş altı ve birkaç kişi oldukça üzeri koşarak peşimize koştuk, figürleri peşimizden bir kuyruk gibi kuyruklu yıldız. Seçtiğimiz öğle yemeği yerinin kapısında onlar akın etti, arabanın etrafında dolaştı, bize bastırdı ve hatta bizim yerimizi çekti. Eve doğru ilerlerken elbiseleri giydim. Bundan sprey insan dalgası bizim evimizdeki geçit ve yemek odasına fırlatıldı. Uyanma, iri hancını, iri karısını ve 2 sağlam kişiyi hizmetçiler sadece ağırlığıyla onu süpürdü. Bay Barrymore arabadan çıkmaktan korkuyordu, yoksa gitmesi gerekirdi, hasar görmüştü, bu yüzden içine oturdu, imperturbable ile ekmek ve peynir yiyordu, iyi mizah, ama her bir aldığı şey izleniyordu, yüzlerce hevesli gözle boğazından aşağı indi. Ev sahibi bizzat bizi bekliyordu ve Almanca konuşabiliyordu, İtalyanca ve kendi Hırvat ya da köle lehçesi gibi. Öğle yemeğinin güzelliğine şaşırdık ve efendim Ralph, faturanın ucuzluğuna şaşırdı. Öyle olacak, bu kıyıyı Avusturya Rivierası'na çevirdiklerinde farklıydı, onların da yapmaya çalıştığı gibi, dedi. Kapıda tekrar ortaya çıktığımızda, devam etmeye hazırdık. Şofeyliyer'in seyircisinde ağır bir sessizlik yaşandı. Sadece değillerdi, onu beslemesini izlemek eğlencesi yaşadı ama gözlemlemişti, benzin ve su tanklarının yenilenmesini korku dolu bir hayranlıkla izlerek ve yağlayıcıların incelenmesi. Artık ekstra vardı, motor maskelerimizi takıp yerimizi aldığımızı görmek zevkti. Her şey hazır olunca Bay Barrymore başlangıç kolunu tuttu ve motoru uyandıran tek güçlü dönüşü verdi, uyuyor. Ama neredeyse ilk kez motor refraktör hale geldi. Sap o kadar şiddetli ve beklenmedik bir şekilde geri çekildi ki, Chevrolet sendeleyerek geri çekildi ve şişman adamın ayak parmaklarına bastı. Kalabalık, aynı zamanda içindeki varlığın içinden patladı, arabanın yüksek sesli bir raporu. Motorun gücünü gösteren bu işaretle ve itaat etmesi gereken kişiye, seyircilere karşı isyan, sağa sola dağılan çığlıklar, böylece büyük bir halka bırakıldı. Daha önce yer olmayan arabanın etrafında nefes al. Ateşsizlik, hepsi bu, dedi Bay Barrymore, gülerek ve gösterdi güzel beyaz dişleri, her şeyde olduğu rahatlatıcı bir şekilde endişe verici bir şey oldu. Bir sonraki anda motor sakin oldu, kuzu gibi, motor mırıldanmaya başladı, şoförler atladı, koltuğuna oturduk ve kalabalıktan derin bir iç çekiş duyarak hızla koştuk, saatte 30 mil hızla uzaklaşıyordu. Günün geri kalanı tuhaf izlenimlerle değişen bir rüyaydı, bu da teyze Catherine'e en azından Denver'ın öyleymiş gibi hissetmesine neden oldu, milyonlarca mil uzakta. Bir kez daha zirveye tırmandık, Velebit, karanlık, dev çamların arasından yas tutarak Hırvatistan, Lika ve Krabava, Konik dağlarıyla ve zincirlerinden çok uzakta Bosna. Sonra, bir sıçrayışla, Adriyatik'in görüş alanına sıçradık yine ve güzelliğe bakan sayısız lacetten hızla aşağı indi. Novigrad'ın karaya kısısı denizi, sonunda küçük Obrovazo kasabası. Oradan, dalgalı bir yolun üzerinden uçtuk, Dalmaçya'nın başkenti Zara'ya doğru. Tıpkı anakronik elektrik ışıklarının bize yolu gösterdiği gibi. İlginç İtalyan sokaklarından, güzelce süslenmiş pencereler, asil bir Korint sütununun yanından ve geniş bir deniz kenarında uyarı vermeden araba durdu. "Son damla benzinimiz," diye bağırdı Bay Barrymore. Şanslıyım, daha önce hiç durmuyordu, çünkü korkmaya başladım, çünkü tepelere doğru. Aman tanrım, burası yiyecek alacak bir kasaba gibi görünmüyor ve motorlar için içki, dedi Sir Ralph hüzünle. Şoförler güldü, bizimkiler aç kalmaz, dedi. Ben her gün buluşmak için benzin kutuları sipariş ettiğimi bildiğini sanıyordum, büyük şehir, sorun korktuğu için. Tekneyle inecek,
ben de Zara ailesini Avusturya Lloyd, Seta beni bekleyen bulacağım depo. O düzenlemeyi hatırlardınız, eğer son zamanlarda zeka hiç fazla çalışmamıştı. Acaba öyle miydi, diye sorguladı Sir Ralph. Bakalım bir otele 3 metre mesafedeyiz. Eğer aklım varsa solda, Badeker'den seçtiğin kişi o. Hepimiz bilerek durmuş gibi dışarı çıktık ve otel kader ve bizim şoförümüz çok adil oldu. Ama bu kadar modern değildi. Eğer araba bizi Mars'a gösterseydi, işler neredeyse hiç mümkün değildi, gözümüze daha yabancı gelmişti. Dışarı çıktığımızdan daha çok ertesi sabah kendimizi büyük bir şenliğin ortasında bulduk. Bayraklar her yerdeydi, kemerli pencerelerde, heykellerle zenginleşti taş, şehrin büyük kapılarının üzerinden uçar, süslenmiş çeşme avluları olan sevimli küçük evler, sütunlar. Çevredeki köylüler kasabaya akın etmişti tatil için. Parlak renkli kısa elbiseler giymiş koyu renkli kadife gözlü kızlar altın nakışlarla ağır bir ipek, saçları gizlenmiş beyaz başlıklar parıldayan payetler ve uzun boylu adamlar koyu kırmızı veya sarı renkli frak kabanlar, tam olarak bir sahne gibiydi, harika bir tiyatroda kalabalık, yakışıklı Avusturyalı subaylar bir omzuna zarif mavi pelerinler atmış, might operatik kahramanlar oldular. Sokaklarda garip müzik ve dini bir geçit töreni vardı. Maraşino'ya giderken bir süre takip ettik, fabrika ve Bay Barrymore, görmemiz gerektiğini söyledi. Elbette, bazı keşişler her zaman yaptıkları gibi likörü icat etmişlerdi. Ama belki sadece o dağlar arasında yetişen kirazlar ve iksucat edilemiyor, orijinal başarıyla aynı derecede ilgiliydi, likör tarifin varlığı olarak ortaya çıktı. Eğer teyze Catherine Bay Barrymore ve beni dinleseydi Zara'nın iç kesimlerinden Nin adında bir yere gidecekti, oraya KRKA kataraktını ziyaret edin, bu katarakt Niagara'nın birleşimi olarak tanımlanır ve Ren şelaleleri. Ama dedi ki, sesi bile isimler bir kediyi hapşırmak isterdi ve emindi ki orada soğuk etkisiyle öleceğini görecekti. Böylece teklif yere gidiyorduk ve en kısa yol olan sahil yoluna devam ettik, Ragus'a ve Kettro'ya. Zara'dan eski posta yoluyla çıktığımızda, başladı Venedik ve Avusturya'da tamamlanan yolumuz, ünlü Zara'yı zengin eden kiraz ağaçları. Kilometrelerce dalgalanma vardı, aralı ve buğday tarlaları, aralarında sarmaşıklar ve kirazlarla karışan badem ağaçları. Otlaklar, koyun ve keçilerin otladığı mavi ve pembe, menekşe ve anemonlar, burada orada eski bir gözetleme kulesi vardı, karşısında Türkler ve zengin köylüler şirin düz şezlonglarda araba sürüyordu, oradakiler büyük pankeklerin içinde oturmuş gibi görünüyordu. Motorlu Sebeniko'ya çok uzak değildi, Sebeniko ise adını taşıyordu, mütevazı bir şekilde, küçük Cenova gibiydi ve çok güzeldi, yanında yatıyordu. Deniz, en dar sokakları bir tepeye tırmanıyor ve kadim bir kale, orada kalmayı çok isterdim ama Catherine teyze devam etmek içindi ve tabii ki bu onun yolculuğu, yani dilekleri başka kanallara yönlendirilemeyeceklerinde itaat edilmelidir. Sadece omlet için durduk ve sonra geçtik, birbirine sıkışmış evlerin sadece bir bakışı, üç başı her pencere, motora bakıyor ve bir katedral vardı. Muhteşem bir kapı. Sonra şehirden çıktık, dönmeye başladık vahşi, gerçek dışı görünümlü arazi boyunca Spalato'ya doğru. Balayı yapanlar için ne yeni bir zemin, diye bağırdı Sir Ralph, her şeye büyülenmiş, yarı çocukça, yarı alaycı bir şekilde. Onu The Riviera Sun'da düğün gezisi için tavsiye edeceğim otomobil. Bunu yapmak istemez misiniz? Bayan Beachy, oyalanarak, yanmıyor mu? Sanırım evlendiğimde, diye cevapladı Beachy kararlı bir şekilde, ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bir süre bir yerde kalacağım değiş. Karar vermek için erken, dedi Sir Ralph. Bilmiyorum, hazırlıklı olmak her zaman iyidir, dedi Beachy, bazen taktığı gizemli ifadeyle, ki, bilek kısa elbiseleri ve diz boyu saç kuyrukları, onu yapıyor, en az 16 yaşında görünebilir. Sebeniko'nun ötesinde Dalmaçya manzarası bize hoş karşılanıyordu, ama vahşi havasını sevdik. Yol, iç kesimlere doğru kıvrımlı olarak dağlarla çevrili, bu da karı ürpertebilirdi. Çilde Roland'ın kalbi, karanlık kuleyi bulmaya giderken,
Bir kayalık şudur burada orada kötü niyetli küçük bir köy çömelmişti, bir cadının boynuna sokulmuş siyah bir kedi gibi. Bazen, cesareti bozuk keçilerin dolaştığı taş otlaklar arasında memnuniyetsizce, o kişilerden birinin insan sakini olduğunu görürdük vahşi hayaletler, kostümlü bir çoban daha tuhaf Beachie'ninki kadar uzun bir saç örgüsü olan Resmizl, sırtından sarkıyor, somurtkan, Moğol yüzlü bir varlık, kim uçup geçerken ya bakardı ya da kaşlarını çattı, yırtık köpeği çok şaşırdı motorun havlama hareketi, öfkeli bir duruşa donmuş halde efendisinin ayaklarına hayranlık. Sadece modern bir kanıt medeniyeti gördük, Sebeniko'dan Spalato'ya giden demiryolu, ilk kez Dalmaçya'da yaklaşmıştık ve tebrik ettik kendimizde bunun yerine arabayla seyahat ettiğimizi düşündüm. Tünel yok gözlerimiz gibi harika bir manzarayı kapatmak için odaklanmış, siyah duman yok, havasız hava, düşünmeye gerek yok zaman çizelgeleri. Sonunda Adriyatik'i tekrar gördüğümüzde, bir sürpriz bizi bekliyordu biz. Yıkım diyarı geride duruyordu, ötesinde, güzellikler diyarı ve tam yaz. Mavi bir denizin yanında koştuk, şeffaf tropikal bir ipliği çevreleyen gazlı bez, ve böylece küçük kasabaya girdiler Traun'un ortaçağdan beri uyku etkisi altında olabilir günler. Surları ve kapıları, süslü evleri, kalesi ve San Michel'i kule, Mertle halkasındaki mücevher mozaiği gibi yerleştirilmiş, oleanderler ve defne ağaçları gözlerimizi sevindirdi ve ne kadar uzaklaştıkça Spalato'ya doğru yola çıktı, her zaman parıldayan denizin kenarında durdu, sahne ne kadar güzelleşti. Yolumuzdaki duvarlar neredeyse agaf ve biberiye ile gizlenmişti. Kaktüs küstahça baktı bize, palmiyeler ve narlar rüzgarı oluşturdu yüzler güney ve doğudan fısıldayırdı. Geçtiğimiz bir yer değil bir ay boyunca çalışmak istemezdim. Kiliselerin ve harabe kalelerin oyma taşları Venedik'in tarihi hüküm ya da Türk baskınlarının vahşi romantizmi. Spalato'ya gün batımında ulaştık, küçük dalgalar gibi pembe kayaların üzerine kızıl sıçrayışlar vardı ve Spalato Dalmaçya'nın şimdiye kadar gösterdiği en görkemli yerdi. İtalya'da olduğu gibi, antik ve modern kasabalarda kendilerini tutuyordu birbirlerinden ayrı, sanki hiçbir sempati yokmuş gibi ikisi arasında, ama yeni evler baskı yapıyordu ve zaman zaman giriyorlardı, eğer mümkünse. Bütün gece kaldık ve gün doğumunda Beechey ve ben, Bay Barrymore ile kalkarak ve Sir Ralph, Diokleshine'ın sarayına bir göz atmaya vakti buldu, yıkıcı bir ıssızlıkta görkemli. Yine de deniz kenarında ve Spalato'dan Almisa'ya doğru ilerledik, korunaklı bir şekilde bir nehrin ağzındaki yüksek kayaların altında muhteşem bir yer vardı bizi kadim bir köylü cumhuriyeti, Poljika'nın topraklarından yönetir, o tuhaf küçük kendi kendini yöneten topluluklardan biri, San Marino gibi, sorunlar içinde gelişen yüzyıllarca büyük güçlerin burnunun dibinde. Poljika'nın Jeanne d'Arc, olağanüstü cesaret gösterileri sergilemiş Türklere karşı savaşlar yaptım ve sevimli küçük bir heykel aldım onun. Almisa'da mavi suya bir süre veda ettik Cetina kıyısında akan büyük ve güzel bir nehir, için Bayokovo tepelerinin arasına giren bölge denizle arasına girmişti. Ama tekrar ona doğru ilerledik, geri dönüş yaptıktan sonra ve Hersek sınırına yakın dalgalı bir yoldan aşağı ve harika bir günün sonunda bir limana indi. Neredeyse karaya çevrilmiş bir su havzası. Burası Gravosa'ydı, Gravosa'nın limanı Ragusa, hala aradaki bir dil tarafından gizlenmişti. Bu bir iskele kenarında eşcinsel sahne, yerli kıyı gemilerinin boşalttığı onların kaer yükleri. Koyu yüzlü yük halindeki hamurlar paçavralar devam etti omuzları büyük yükler, gevşek iç çamaşırlı adamlar, nakışlı gömlekler ve komik küçük sarıklar etrafta uzanıyordu ve bize günlük insanlarmış gibi bakıyordu ve biz olağanüstüyüz. Ve canlı filmin mekanı, derin girintili körfez, bağlar arasında şirin ve güzel evlerle çevrili ve zeytinlikler, teras üstüne terasa tırmanan zeytin korusu, dağ gibi Atnalı, limanı sarıyordu. Tüm bunları, durduğumuz bir iki anda gördük. İskele, ardından Ragusa'ya giden yola döndü. 1 mil uzunluğundaydı yol gibi ve beyazlıkla birlikte bir eğlence bahçesi gibi. Karanlık sedir ağaçlarına karla saçılan yabani zambaklar ve patikalar harika güllerden,
Tuhaf bir şekilde kırmızının tüm tonlarıyla tonlanmış, en solgundan en derine sarı, en derinlere kadar sarıdır, şemsiye çamlarının dalları. Pergola olan villalar da vardı ve 2 ya da 3 meraklı mimariye sahip saygın eski ev, kapılardan devasa bir şekilde parlayan bir bakış attık duvarlar. Bir tepenin eğerinden zıplayarak çıktık, sonra tekrar aşağı indik ve böylece beyaz, yeşil verandaları olan çekici bir otele geldim, yarı bahçe olan park. Geceyi geçirip gitmemiz gerekiyordu ertesi gün, kasabayı gördükten sonra, ama şoförler şöyle dedi ki, sabah ışığında bunu aynı avantajla görmememiz bu şiirsel gün batımının kızartısında. Yani Signor Bari'yi selamladıktan sonra ve kız kardeşi, parkta resim yapıyordu, biz de yoluna devam ettik, müziğin çaldığı kalabalık bir yerden geçip, bir hendekten geçti ve şehir kapısının uzun gölgesiyle yutuldular, siyah. Kadim sarmaşık bükülmüş bir örtüyle. Bir kalabalık, teatral derecede resmif bir şekilde geri çekildi bize geçiş sağladı ve bir an sonra çift sıra bir tahkimatın içinde sıkışıp kalmış, keskin ve zorlu ikinci bir kapıdan geç. Neredeyse bir tuzak gibiydi motorkar, ama biz indik ve aynı anda atladık kasabanın ana caddesi, belki de bir sanatçı zorbanın hayali gibi. Carcassonne ve Verona'nın nefis bir karışımı deniz kenarında, Venedik bir şeyler de eklenmiş, değil mi? Dedi Bay Barrymore, ve betimlemenin bu kısmının uygun olduğunu düşündüm, ama bana muhteşem ve tahkim edilmiş Carcassonne hakkında bilgi verilmeliydi. Devasa duvarları ve basçınları, tam olarak anlamadan önce benzetme. Evet, kesinlikle bir Verona ve Venedik, diye yanıtladım, bir Fransız Rivierası gibi güneşli kıyılar ve uzak doğu halkı gibi. Bence biri dünyayı boşuna arayıp akıl almaz Ragusa'nın geniş caddesi gibi başka bir büyüleyici cadde, muhteşem orantılı binalarıyla, insana bir his veriyor sevinç, olağanüstü büyük çeşme, minyatür dojların sarayı, soylu kiliseler ve renkli dükkanlar satışa açık tuhaf, nakışlı kostümlerle parlak, doğu mücevherleri ve şirin, vahşi görünen silahlar. Ve sonra, kâr tabelalar dükkanların üzerinde, nasıl katkıda bulundukları gerçekliksizliğin şaşırtıcı etkisi. Mektupların çoğu daha çok şöyleydi: kancalar ve gözler, tokalar ve bükülmüş iğneler, saygın üyelerden daha bir alfabe, hatta yabancı bir alfabe. Ve satan insanlar ve satın alan insanlar, dükkanlardan daha harikaydı kendileri. Birkaç sıradan Avrupalı vardı, ama artık şimdi sezon ve birçok yakışıklı genç Avusturyalı subay çarpıcı üniformalar, soluk mavi ve parlak yeşil ama kalabalık nakışlı, payetli, kırmızı ve gümüş, altın ve mavi bir kalabalık, burada orada koyun derisi bir ceket, kahverengi bir alışkanlık keşiş ve bir rahibenin siyah peçesi. Yarı açık kapılardan avlulara baktık, orada çeşmeler arasında pembe bir elmas spreyi parladı, aralarında kemerli sütunlar. Katedralin yere dikildiğini gördük. Richard Coeur'de Lyon'un ibadet ettiği şapel, sonra, Wheeling sokağın sonunda, geldiğimiz gibi geri döndük ve gül pembe hava, kilise çanları ve martıların çığlıklarıyla doluydu, dairesel kanatları gün batımı rengiyle lekelenmişti. Toplamda bugün hayatımın en güzel günlerinden biri olmuştu. Yani güzel bir gündü, beni üzmüştü. Çünkü yaslanırken düşündüm akşam yemeğinden sonra balkonumun korkuluğu, çok fazla gün olamazdı gelecek hayatımda çok parlak. Orada aklıma birçok düşünce geldi, kokulu karanlıkta ve hepsi belirsiz bir şekilde karantıydı hüznü. Ay yoktu, ama gökyüzünün yüksek kubbesi kabukluydu yıldızlarla, karmaşık bir elmas nakışı gibi parlıyordu kadife üzerinde. Bahçeden zambak kokusu geliyordu sıcak bir esinti, kalbime vuracak kadar dokunak tatlı ve attı, urdu garip bir titreme vardı belirsiz bir endişe gibi ve garip ve açıklanamaz. Uzaklarda, birisi vahşi, barbarca bir şarkı söylüyordu hava, tınısında aynı kaliteyi taşıyan harika bir sesle zambakların kokusunda vardı. Nedense ben yapmadım anla, tüm ruhum bir karmaşa içindeydi ama hiçbir şey değildi oldu. Ne oldu, ne anlama geliyordu, yapamadım anlat, ama mutlu olmak istedim. Hayattan bir şey istedim hiç vermemişti, belki de asla vermeyecekti.
Bir ses vardı aşağıda bahçede, Bay Barrymore Sir ile konuşuyor Ralph. Bir an dinledim, her sinirim sanki öyleymiş gibi karıncaldı, bir telgraf telinden bir soru gönderilmişti ve cevap geliyordu. Ses kesildi. Birden gözlerim gözyaşlarıyla dolu ve şaşırıp korkmuş halde hızla döndüm ve gitmek için açık penceremden içeri girdim ama elbisemi bir şey yakaladı. Beni geri çekti. "Maida," dedi başka bir ses, neredeyse en az onun kadar iyi tanıdığım o diğerini duymuştum ve kaybetmiştim. Prens Dalmar kalın bir pencereden balkona çıkmıştı, sonraki benimki, korkuluğun üzerinden eğilirken bir elbisemin katlanması. "Bırak beni, lütfen," dedim. "Ve o isim sana göre değil. Bunu söyleme," diye fısıldadı, beni sıkıca tutarak hareket edemiyordu. "Kesinlikle benim için, sen benim için olmalısın, sen yapacak, sensiz yaşayamam." Sözleri moralimi o kadar sarstı ki vurmuş olabilirdim onu. "Beni bırakmazsan, bağırırım," dedim, alçak bir tonla. Onunki, ama öfkeyle titriyordu. "Eğer sen olursan sana hiçbir şey olmazdım, dünyadaki son adamdık." "Pekala, dünyanızdaki son adam ben olacağım. O zaman, biz göreceğiz," diye yanıtladı ve elbisemi düşürdü. Bir an sonra odamdaydım ve kepenkler. Ama kelimeler kulaklarımda çınladı, sanki bir zil gibi çok yüksek sesle çaldı. Beachy ertesi sabah hastaydı, ciddi bir şey yok. Ama görünüşe göre Prince akşam ona bir kutu getirmişti, zengin Türk şekerlemelerinden bazıları ve yine de adamı umursamıyor, direnemiyordu tatlı şey. "Yani yemişti, sadece az," dedi, ama kutu ona karşı çıktı ve zavallı çocuk yatağını aldı. Teyze Catherine ve ben saat 11'e kadar onunla birlikteydik. O zaman uykuluydu ve gitmemizi söyledi. Böylece gittik ve bir Bay Barrymore ile birlikte güzel Gravosa limanına gidiyorlar ve Sir Ralph motorda, Prens ise arabasıyla birlikte değil, bir şekilde engelli olduğu söylendi. Beachy iyi ise ertesi gün binmeyi bekliyorduk, ama Chafulyer, Ragusa ile arasındaki yol konusunda endişeliydi. Kettro ve o bölüm için uygun bir rota rehberi yok, motorlar tarafından keşfedilmemiş dünyayı şaşırtıcı şekilde öğrenebiliyordu, hiçbirinden çok az. Prens Dalmar Kalm ise onun kadar cahildi, bazıları ise, ya da öyle görünüyordu, oysa burası onun kendi topraksıydı ve böylece bir sonraki maceramızın ne olacağı şüpheli görünüyordu. Dönüş çok kısa sürdü, çünkü gün sıcaktı ve biz Beachy'yi uzun süre yalnız bırakmak istemedi. Ama geri döndüğümüzde hala uyuyordu ve Holland motorlu ceketimi atıyordum kendi odamda, teyze Catherine kapıyı tıklattığında. "Eşyalarını çıkarma," dedi, "ama tekrar çık, işte Gravosa'ya araba yolculuğu için sevgili bir şey." "Az önce Gravosa'dan döndük," diye şaşırarak cevap verdim. "Evet, ama orada en ilginç şeyi görmedik. Sen limanda biraz uzakta duran yatı biliyorum, Corraminilere benzediğini söylediğim şey. Aslında Corraminilerin, Prens bizimle sürmemizi istiyor, arabayla değil, çünkü henüz tamir edilmedi, ama bir takside ve gemiye binin, Conti ve Contessa ile öğle yemeği için yat." "Ah, bensiz gitsen iyi olur," dedim. Teyze Catherine çocuk gibi suratını astırdı. "Yapamam," diye itiraz etti. "Prens yapamam, çünkü burada yanlış anlaşılır, hanımefendi bir beyefendiyle yalnız dışarı çıktı." "Lütfen gel. Sanırım o zaman yapmak zorunda kalacağım," diye yanıtladım nazikçe, çünkü gitmekten nefret ediyordum. Son anda küçük Eyrole bana fırladı ve geri dönme zahmetinden kurtarmak için onu kollarıma aldım. Yaptığım fedakarlık karşılığında bırakılarak ödüllendirildim sürüş sırasında. Prens, teyze Catherine'e tamamen bağlıydı ve bana neredeyse tek kelime etmedi. Limanda Corraminilerden gönderilen küçük bir tekne vardı. "Arethus'a," dedi ki, "bizi almaya çalışıyoruz." Yani öyle olduğumuz belliydi, beklenen bir şey değildi ve bu prensin aniden gelen bir fikri değildi. Yatta, ki bir iki kez ziyaret etmiştik Venedik, Kont Corramini bizi karşıladı, yara izli yüzü gülümsüyordu. "Hoş geldiniz. Eşimin aniden hasta kalmasına çok üzüldüm," dedi, dikkatli İngilizcesiyle konuştu. "O korkunç baş ağrılarına maruz kalıyor. Ama mesajlar gönderir ve Kontes Dalmar'dan rica eder, onun yokluğunda masanın başını alacak."
Neredeyse aynı anda öğle yemeği yedik ve basit bir yemek olduğu için, yakında bitirdi. Kahve, tentenin altında güvertede servis edildi ve gölgesi çok serindi, su üzerindeki hava çok taze ve liman o kadar güzel ki, memnun olmaya başlamıştım ki aniden, Arethusa'nın kalbinin zonklamasının farkında oldu. "Neden, hareket ediyoruz?" diye bağırdım. "Prens ve ben kısa bir gezi için ayarladık sürpriz," diye açıkladı Kont Corramini. "Umarız olur seni eğlendirmek. İtiraz etmiyor musunuz, Kontes? Bence bu sıcak öğleden sonra çok güzel olacak," dedi teyze Catherine, özel ilgiden çocukça zevkle parlıyordu iki adamın için. "Ama zavallı küçük Beach'i," itiraz ettim. "Muhtemelen öğle yemeği yiyemediği için geç saatlere kadar uyuyacak," dedi teyze Catherine rahatça. "Ve uyanırsa, diğer Beatrice, Signorina Barry'i çağırır, onunla oturur." Teklif etti biliyorsun. Plana başka itiraz etmedim, çünkü görünüşe göre teyze Catherine eğleniyordu. Ama buharla çıktığımızda Ragusa'nın devasa tahkimatlarından çok uzakta olan Ombla Körfezi, ve 1 saatten fazla sürdü, ben de şu önermeyi teklif etmeye cesaret ettim. Kont Corramini'ye geri dönme zamanının geldiğini söyledi. "Alamayacağız otele 3'ten sonra kadar," dedim, saatime bakarak. "Kontese danışalım," diye yanıtladı. "İşte geliyor şimdi." Teyze Catherine ve Prens 20 dakika önce bizi terk etmişlerdi, güvertede yukarı aşağı yürümeye başladı ve eğilmişti bir süre korkuluk, alçak sesle ama büyük bir samimiyetle konuştu. Kont bana cevap verdiğinde, taşınmışlar ve yavaşça bize doğru geliyordu, teyze Catherine heyecanlı görünüyordu, Prens garip bir şey söylemiş miydi? "Beachy'e geri dönmemiz gerektiğini düşünmüyor musun?" Sordum, yaklaştı. Bir an cevap vermeden şezlonga oturdu, sonra garip, titrek bir tonla, "Maida, az önce Prens'ten bir şey duydum, seninle konuşmam gerekecek hakkında." "İlçe, onu salonka götürebilir miyim?" Kont fırladı. "Dalmarkalm ve benim gitmemiz gerekiyor. Eğer Miss Destrey ile yalnız konuşmak istersen," diye haykırdı. Ve elini Prens'in omzuna koydu, iki adam birlikte uzaklaştık. Tek düşündüğüm Prens Dalmarkalm'ın olmalı ki teyze Catherine'e reddettiğimi söyledi ve etkisini kullanmasını istedi. Ama ilk sözleri yanıldığımı gösterdi. Prens'e çok kızgınım ama düşünmeden edemiyorum, yaptığı şey romantik. O ve Kanti bizi kaçırdı. "Ne demek istiyorsun?" diye bağırdım. "Ah, bu kadar dehşete düşmene gerek yok. Bizi sadece arabayla gitmek yerine yatla Kettro'ya gidiyoruz, hepsi bu." "Hepsi mi?" Ben de tekrar ettim. Duyduğum en küstah şey of. Ona gitmeyeceğini, sen. "Peki, yapmazdım," dediğim sözün ne faydası olur merak ediyorum. Yatı durduramıyorum. "Bu Kont Corramini'nin yatı, prensin değil," dedim, "ve ne olursa olsunlar, en azından beyefendiler. Doğum, bizimle böyle kaçamazlar, irademiz dışında." Teyze Catherine gerçekten güldü. "Neyse, zaten öyle oldu," diye karşılık verdi. Ve Prens diyor ki, keşke yolun ne olduğunu bilseydik, Kettro'ya ise, onu azarlamak yerine teşekkür ederim, demekti. "Saçmalık," diye bağırdım. "Geri dönmeliyiz. Ne olacak Beachy'nin Ragusa hastasında yalnız kalması, sadece Bay Barrymore ve Sir Ralph ona bakacaklar mı? Bu canavar." "Evet, tabii ki," dedi teyze Catherine, daha çekingen bir şekilde. "Ama Signorina Barry orada. O kadar da korkunç değil, Maida. Beachy pek hasta değil. Yarın iyi olacak ve bulduklarında gittiklerini bilemeyecekler. Bu öğleden sonra geç saatlere kadar boşa harcamazlar, zaman azalıyor, Ragusa'yı bırakan bir gemiye binecekler Kettro için sabah. Prens kesinlikle yapacaklarını söylüyor. Hepsi yarın öğlene kadar buluşacak. Bu arada sanırım hiçbir şey yok bizim yapacağımız ama oynadıkları şakadan en iyi şekilde yararlanmak biz. Her neyse, heyecan verici bir macera ve sen at. Şaka diyorsun." Ağladım. "Ben buna çok farklı bir şey diyorum. Prensle konuşmama izin ver." Zıpladım, kucağımda uyuyan zavallı Eirole'yi unuttum ama teyze Catherine de alçak sandalyesinden hızla kalktı ve benim sandalyemi kaptı elbise. "Hayır, ona hakaret etmene izin vermeyeceğim," diye bağırdı. "Ben olmadan onunla konuşamazsın.
O benim arkadaşım, senin değil ve eğer oynadığı bu vahşi numarayı düşünmeyi seçersem her şeyden çok bir iltifat, neden, zarar vermezsen. Beachy ise benim çocuğum, senin değil. Bu beni bir an için susturdu, ama sadece erkekler gelene kadar ortaya çıktı. Affedildik mi, diye sordu prens. Maida çok sinirli, tabii ki ben de öyle, diye yanıtladı teyze Catherine, dizginlerle ve her iki gamzesi de görünüyordu. Sevgili hanımlar, diye yalvardı kont, razı olmazdım bu deli arkadaşıma yardım etmesi için, eğer bana güvence vermeseydi senin oldukça pervasızlığının etkisi altında olduğunu şoför, muhtemelen kemiklerini ve onun kemiklerini kıracak Campania'nın arabası, inatçı kararlılığıyla motorla Kettro. Son zamanlarda prens bunu teşvik ediyor. Sözümü kestim. Ah, onu yanlış anladın. Kasıtlı bir aptal kendi aptalını almalıdır ve, sizin beyefendi şoförünüz hakkında böyle düşünüyordu, hayır şüphe. Bu, kendi iradeli genç adama bir bahane verecek yarın Kettro'ya giden tekne. Dalmarkalm, Seta bir koşu yapacaksın motoru, kasıtlı olarak taktığı, bugün öğleden sonra Kettro'dan Schloss-Hrvoya'ya. Ciddi olmayacak Bayan Beachy. Telgraf gönderip Signorina'nın cevabını alabilirsin, Bari hemşire ve refaktörlük yapıyor çok güzel. Anlamalısınız, Bayan Destray, çünkü ben de kontes zaten anladı, dedi Prens Dalmarkalm, bu yolu sadece işe yarayacağını bildiğim için seçtiğimi Bay Şoför Barrymore'u bu teşebbüslerden vazgeçirmeye çalışıyor karayolu yolculuğu, ama bu onu etkili bir şekilde durduracak. Çok yaramazsın, prens, diye gevezelik etti teyze Catherine, ve onun hafifliği ve kibirliliği yüzünden o kadar kızgındım ki kelimeler yetersiz kalmasa bile konuşmaya cesaret edemezdim ben. En azından sizin rahatlığınızı düşündük, dedi Kont Corramini. Işgal için hazır 2 kulübe var, tuvalet için ihtiyacın olacak her şey, böylece uyuyabilebilirsin Hrvoya'ya yaptığın geziden sonra barış. İtiraz etmeliyim, dedim, sesimi kontrol edebilerek. Ben bunu iğrenç bir eylem olarak görüyorum, beyefendilere layık değil. Bilmek birimiz çok güçlü hissediyorum, Kont, emir vermez misiniz? Yatragusa'ya dönmek için mi? Başını eğdi ve kaşlarını silkti. Keşke arkadaşıma söz vermedim, diye mırıldandı. Bugün için, Arethus'a, onun. Sanırım seni rüşvet verdi, dilim dudaklarımdan fırladı, onları söylemek istemeden de, ama sanki hedeflerine ulaştılar yakın nişan almıştım. Yara izli yüz hatları acı verici şekilde kızardı şişiyor gibi görünüyorlardı, ve hızla çarpan yıldırımla kaşlarının siyah gök gürültüsü bulutunun altından adam çirkin. Kızgın bir cevap vermek için dudağını ısırdı ve teyze Catherine bana bağırdı, Maida. Senden utanıyorum, sen kulübene git ve dışarı çıkma, daha hanımefendi bir ruh hali. Onun sözüne inandım ve Eirole ile birlikte keskin bir şekilde uzaklaştım topuklarımın ardından. Arethusa'da 6 kulübe vardı, bildiğim kadarıyla, çünkü ben hepsine gösterilmişti. Ayrıca hangisinin Kont Corramini'nin olduğunu da biliyordum. Eşinin, hizmetçisinin ve ayrılan olanların misafirler için. Şimdi yedek kulübelerden birine girdim. Kapı açık kaldı ve bana mı amaçlıydı teyze Catherine için umursamak için hiç ruh halinde değildim. Çeşitli tuvalet eşyaları gösterişli bir şekilde yerleştirilmişti ve bir bardakta bir demet gül vardı, öfkeyle bunu başarabildim pencereden fırlatıldı. Ama zalim insanlardan nefret ediyorum hayvanlara acımasız olanlar kadar çiçeklere ve zavallı güller gemideki tek zararsız şeylerdi. Ah, Eirole, dedim, bunu iltifat olarak alıyor. Vay canına, vay canına. Kendi düşüncelerim ve Eirole'nin küçük kuyruğunun vurgusu aniden öfkemi kaynama noktasından kabarmış bir hale getirdi kaynamak ve konuyu bir sohbette tartışarak devam ettim köpekle birlikte, ta ki olayın komik tarafı ortaya çıkana kadar. Birkaç açıdan bakıldığında belirgin komik bir tarafı vardı ama kimseye bunu gördüğümü söylemeyi istememiştim. Ay kulübede sonsuza kadar kalmaya karar verdim. Ama öyle değildi onurumun korunması için gerekli olan ve ondan kaçınmam gerekir manzaranın bir fotoğraftaki çerçeveli pencere kadar tadını çıkarmak. Buna göre yatağa diz çöktüm, dışarı baktım, çok heyecanlıydım yorgun pozisyondan yorulmuştu.
Uzun bir dil arazisinden geçtik, beyazlar tarafından dövülmüştük dalga yuvarlakları, sanki eskileri alt etmeye çalışıyormuş gibi görünüyordu erişimlerinin çok üstünde duran kaleler. Aynı zamanda karanlık bir şekilde yükselen kayalık bir ada altın bir denizden ve sonra harika bir körfez, Norveç geçitlerinin fotoğrafları gibi. Devam ederken, büyük bir kare kuleli, tahkimatlı bir kasabanın yanından geçti kale, dik bir kayanın yükseklerinde, oluşumundan tahmin ettim Bay Barrymore'un bana haritada gösterdiği körfezi, ünlü Boş di Kettro'da yer aldılar. Evet, dedim kendime, bu Castelnuovo olmalı. Bay Barrymore körfezin, yıldızlarıyla birlikte Luzern Gölü gibi olduğunu söyledi kollar. Bu başka bir şey olamaz. Yat, iki büyük savaş gemisinin pruvalarının altından süzülüyordu, beyaz giysili subaylar, tenteli güvertelerde ve uzun bir kanal benzeri su şeridi, sonra tekrar kıvrımla suyun içine giriyor ikinci bir daha halkalı körfez. Böylece birinden diğerine geçtik, birkaç güzel kasabanın yanından geçiyordum. Biri güzel bir kasaba ki oraya gittim Perastool, eğer adını doğru hatırlıyorsam, ve iki muhteşem parlak suda kuğular gibi yüzen adalar, aydınlatılmış öğleden sonra güneşine kadar. Sonra, nihayet içimizde yavaşlamaya başladık dünyada olabilecek en garip deniz kenarı yerinin yakın teması. Su kenarına yakın bir şekilde süründü ama kayaların üzerinde yükseldi ön plandaki evlerin arkasında, eski karanlık bir kuşak alt kasaba ve üst kasabayı çevreleyen ve sonunda biten bir duvar üst kısmı hayal kuracak kadar harika tahkimatlarla doludur. Yakında arka planda yeşil tepeler vardı. Ama öte, ıssız gri kulelerle parlak karla taçlanmış dağlar ve engebeli yüzleri, çizilmiş gibi görünen beyaz çizgilerle çizilmişti kaya. Biliyordum ki bu yolların kıvrımları anlamına geliyor, yukarı ve dağ ile gökyüzünün birleşime kadar ama gri duvar o kadar dik, neredeyse dik görünüyordu ki imkansızdı orada atların ya da hatta arabaların bindiğini hayal etmek için. Benim ilgimi çekiyor ve merak ediyorum, şu noktaya ulaşıp varmadığımızı merak ediyorum Kettro, yaralarımı şimdilik unutmuştum, ta ki teyze Catherine'in sesi bana onları hatırlattı. Ben Kettro, diye seslendi kapıdan. Beni içeri al, lütfen. Söyleyecek bir şeyim var. Sürgüyü geri kaydım ve o aceleyle içeri girdi. Sanki öyleymiş gibi sonuçta dışarıda kalmaktan korkuyorlardı. Bak, Maida, dedi, prensin zaman kazanması için iskeleye girer girmez motoru karaya çıktı ve bugün öğleden sonra bizi Schloss Hrvoya'ya götürecek. Sadece 4 saat, ve diyor. Ama dağlarda ve oraya 2 saat varacağız, yarı yarıya kadar gideceğiz zamanı, yani 7'de kısa bir süre sonra döneceğiz ve gemide yemek yiyebiliriz. Prensle birlikte olmam oldukça yerinde, ki onun atalarından biri önce Hrvoya'ya baktığımda evdi. Tamamen ikna oldu bana onu. Bence tüm olay en dramatik olanı ve umarım artık hoşnutsuz davranarak işi bozmazsın. Bence sen, gördüğüm en akılsız kadınsın. Kendini tutamadı bir haykınlık. Bence çok kabasın. Sanırım kıskanıyorsun ben prensle birlikte. Zaten bu onun fikriydi, ama öyle olurdu sana söylediğimi sanıyorsa sinirlenirdim, sen söylemeseydin de söylemezdim beni sinirlendirdi. Aman tanrım, gerçekten beni çok gergin ve mutsuz ediyorsun. Schloss Hrvoya'ya mı geleceksin, gelmeyecek misin? Cevap vermeden önce birkaç saniye çok hızlı düşündüm. Belki de, Arethusa'da kalmaktansa gitmek daha iyi olurdu teyze Catherine olmadan, özellikle de şimdi Kont Corramin'i yapmıştım düşmanım. Bay Barrymore, Sir Ralph ve Beech'i yarına kadar gemiyle Kettro'ya varamazlardı, hatta onlar bile başımıza ne geldiğini öğrendi ve en erken zamanda peşinden gitti bir fırsat beklemeden dinlemeyi bekledi. Hayır, bir şey yoktu beni yatta ya da Kettro kasabasında tutacak ve nefret dolu tüm sefer, teyzeye tutunmak daha iyi olurdu Catherine, başka bir yerde, yabancı bir yerde yalnız olmaktan daha çok dilini ne konuştuğum ne de anlamadığım insanlar. Evet, geleceğim, dedim. Arethusa, iskeleye dokundu ve harika bir ses duyuldu güvertede hareketlilik vardı, şüphesiz prensin motorunu indirdi, ki bu da ön güvertede devasa bir brandanın altında gizlenmiş haldeydi.
Teyze Catherine, zaferle hazırlanmak için aceleyle çıktı ve ben de başladım yavaşça onun örneğini takip ederdi. Şapkamı ve paltomu giydiğimde, ki onları almıştım kabinde, Errol'u kıvırarak güverteye çıktım kolumun altında, teyze Catherine'i bulmayı bekliyorum, acele etmemiştim. Orada değildi ama iskeleye yakın kıyıda, bir araba duruyordu, bir tür askı içinde bırakılıyordu, ön koltukta ise tanıdık bir şey vardı, uzun, açık kahverengi tüylü tombul bir figür ve mantar benzeri tol pencereli maske. Maskemi getirmemiştim ama görünüşe göre teyze Catherine getirmeli, kendi ceketini büyük ceplerden birine sıkıştırmıştı, sık sık yapardı. Prens onunla konuşuyordu ve tüm bunları gördü, hazır oldum, Gangplank'ı geçip hızla yürüdüm. Araba. Teyze Catherine ne bana konuştu ne de başını çevirdi, ki bu kötü koşulları göz önünde bulundurursak, pek şaşırtmadım, tanıştığımız tüm aylar boyunca ilk kez. Prens, Tony'u'da oturmaktan sakınca olmaz diye umuyordu ve karşımdaki koltukta bir halı yığınını açıkladı, dağlara tırmandıkça soğuyacağını söylüyordu ve yolcularının acı çekmesini istemiyordu. Joseph nerede? İlk kez ona seslenerek sordum güvertede onu göreve götürdüğünden beri. Onu Ragusa'da bıraktım, diye yanıtladı prens. O olmayacak gerekli. Bununla birlikte, tonneau kapısı kapandı, araba çalıştı ve biz de uzaklaştık. Birkaç kadın ve erkek, çok ilginç, doğu kostümleri, daha önce gördüğümüzden oldukça farklıdır yine de, ilerlememizi sessizce ve sarsılmaz bir şekilde izlerdi yüzler, karanlık ve gururlu. Prens Dalmar Kalma hala kızgındım, çünkü bize öyle küstahça oynamıştı ve bana zorla yüklenen rol teyze Catherine için, güzelliğe kör olamam. Bu garip dünyayı ya da içindeki tüm neşeyi bastırmak. Kettro sanki devasa bir duvara yaslanmış gibiydi. Halkalı kasaba ve kalesinin arkasında yükselen dik kaya ve ben yola çıktıktan kısa bir süre sonra dağa gitmemiz gerektiğini gördüm, hayranlıkla izlediğim ipek yol kirlesiyle penceremden. Kettro'dan çok ayrılmamıştık. Yolumuza geldiğinde uzun zikzaklar halinde binmeye başladı, tekrar geri döndü, kendi başına bir şey var. Kısa süre sonra kasabaya aşağıdan bakabilirdik, yere yatmış halde deniz kenarındaki tahkimatlı tepesinin eteğinde, ki bu tepe tırmandık, büyük bir parıltının şeklini ve rengini aldık, mavi ipek kollu. Etrafımızda dağlar yükseliyordu, her yönde dağlar, göz olabildiğince birçoğu alçak, yeşil taç atıyordu kaleler, iplik benzeri bağcıklarla alt dünyayla bağlantılı yollar. Yine de bindik, araba iyi gidiyordu ve prens içeri giriyordu, sessizlik. Her ne kadar eğim dikti, bazen öyle dik ki, atlar için korkunç bir şey olmalı, o kadar hızlı seyahat ediyorduk ki, öyleydi görünüşe göre dağ zirvelerine daha yakın olmadığımız için şaşırtıcı başladığımız zamandan daha fazla. Ama o kadar aşağıya baktık ki deniz seviyesindeki her şey yokluğa dönmüştü ve gelen büyük savaş gemisi bir böcekten büyük değildi, daha da yukarıya, gökyüzü ve dağın olduğu çizgiye baktık, tanıştı. Ve her zaman gri beyaz, zikzak çizgiler çizildi dik kayanın yüzünde. Konuşacak birini, ona empati duyan birini arzuladım, haykırıyor, aslında, keşke bu muhteşem arabayı arabayla yukarı çıkarsaydım, bu korkunç yol, Prince'de değil, Chaffüler'in yanında, Dalmar Kalm'ın tonosu. Merak ettim ki teyze Catherine, genelde çok dürtüsel, burada kendini tutabiliyordu ve beklenen her an bana dönmesini, farklılıklarımızı unuttuğunu. Ama hayır, ne hareket etti ne de konuştu ve ne kadar öfkeli olduğunu fark ettim, benimle olmalı, kendi rahatsızlığını kendine göstermek için ve prens de. Col di Tenda'yı harika bulmuştum, aşağı iniş yolu ise dağların ötesindeki Bellagio'ya daha da heyecan verici, ama burada, onlar tamamen önemsizliğe kadar küçülmüştü. Hayal edebilirdim, bu mühendislik başarısı gibi bir şey yok, bu kadar vahşi, görkemli bir şey yok, bu inanılmaz yüksekliklerden sürekli değişen manzaralar gibi. Schloss Herrevo'ya ve çevresine olan saygım arttı her yükselen milde, ama mesafe kendini kanıtlıyordu, prensin bunu nasıl yapabileceğini göremediğim için harika. Sözünü tutun ve bizi 8'den önce Kettro'ya geri götür. Ve yaz sıcaklığını, o seviyeye kadar geride bırakmıştık, tropikal çiçeklerle zenginleştirilmiş.
Prens teyzeye önerdi, Catherine'e şal benzeri bir halı sarmasını istiyor ve tavsiyesine uymaktan ya da ondan herhangi bir iyilik almaktan nefret ediyordum, kendimi şehit yapmanın aptalca olacağına karar verdim. Yani ben, ayrıca kendimi yün kıvrımlara sardım ve minnettardım. Şimdi Boş Diketron'un kıvrımları ortaya çıktı tamamen. Bay artık ipek bir kol değildi. Ama çok geniş bir yıldız, görünüşe göre bir lapis lazuli ağacından kesilmiş gibi, mozaik gibi yerleştirilmişti yeşil ve mavi gri dağların arasında, yükselen dağlar, yukarıda, bir goblin rüyasında tuhaf şekillerde. Sonra, mavi yıldız kayboldu ve Rocky Heights uzakların görüşünü kapattı deniz. Bitki örtüsü seyrekleşti. Sonunda ıssızlığa ulaşmıştık ve dağ sırasının taşlı zirvesinde biraz daha kısa bir süre Ego gökyüzüne dokunmuştu. Bulutlar devasa beyaz kuğular gibi yüzerek içeri girdi, altımızdaki mavi hava, dik bir yerden aşağıya bakabildiğimiz uçurum. Ama Schloss Herevoya neredeydi? Ve teyze Catherine benimle hiç konuşmaz mı? Neredeyse düşüncelerimi okumuş gibi, Prens Dalmarkalm döndü kafasını, motorun hızını kontrol ediyordu. Moralini bozma, neşeyle söyledi. Şimdi aşağı ineceğiz, bir süreliğine zaman, yukarı değil ve kısa süre içinde yolculuğumuzun sonuna geleceğiz. Ama yakında alacakaranlık olacak, diye yanıtladım. Biliyor musun, öğle 6'dan sonra ve 8'den önce Kettro'ya döneceğimizi söyledin. Şimdi bu imkansız ve korkarım ki çok fazla şey olmayacak gün ışığı için teyze Catherine kalesine ilk kez bakması için. Alacakaranlıkta daha etkileyici olacak, diye yanıtladı prens ve sözlerim Catherine teyzeden bir uyarı çağrısıydı, duyduğunu belirtmedi. Prens Dalmarkalm bir kez daha dikkatini sürüşe çevirdi ve kehanet ettiği gibi, biz de yüksekliklerden inmeye başladık, neredeyse tırmandıklarımız kadar muazzamdı. Ama yol muhteşem bir şekilde tasarlanmış, gevşek ve keskin taşlarla kaplıydı ve her yandan yükselen dağ zirveleri fırlatma gibiydi, ıssız bir denizin dalgaları, şiddetli bir spazmda taşa dönüşmüş doğa. Sonra, bu taşlaşmış okyanusun ortasında, bir kez daha parladık, küçük bir köyden geçerek ve Schloss Herevoya'ya ulaşma umutlarım gece aydınlanmadan önce. Küçük alçak, taş binalar grubundan, zorunlu olan adamlardan devler ırkından çıktı, cevabında motorumuzun sesi. Böyle harika adamlar hiç görmemiştim. Tabii ki, belki de Bay Barrymore onlar gibi olabilirdi, eğer evet, öyleydi. Muhteşem gruptan hiçbiri 6 fitin altında değildi, boydu ve birçoğu çok daha uzundu. Yakışıklı, kısa kısaltılmış başları bir kulağının üzerinde altın örgülü türbanlar takıyordu. Dizlerine kadar uzanan uzun tüyleri yeşil, kırmızı ya da beyaz, altın nakışlarla kabuklanmış yelekler gösteriliyordu. İnce bellerinin etrafında sarılmış hacimli kuşaklar vardı, kılıflı bıçaklar ve devasa tabancalarla doluydu. Bazıları zengin süslemelerle doluydu, deri botlar uzun, düz yollarının yarısına kadar uzanıyor bacakları varken, diğerleri beyaz taytlar ve örgü çoraplar giyiyordu, üzerlerine çekildi. Bir anda bu muhteşem devler ve onların acımasız köyleri bizim için gitti. Ama yolumuz bizi doğru yürüyen kişilerin yanından geçti, kasaba, genç ve yaşlı, uzun boylu, güzel çocuklar ve beyaz giysili erkekler, koyun arabası kullanan, kocalarının çoraplarını ören kadınlar yürürken. Orada, yuvarlanan gri kayaların arasında derin bir çukurda küçük canlı yeşil bir vadi olurdu, içinde küliştirilmiş bir peri halkası vardı, bitki örtüsü. Burası belki de neredeyse taş bir kulübe tarafından korunacaktı, kaba yapısıyla vahşi bir şekilde ortaya çıkıyordu. Sanki bu uzak, dağ dünyasının gururlu insanları, borçlu olmak istiyor, hepsi kendi ülkesine yönelmişti, dışarıdan gelenlere hiçbir şey değildi, tercih etmişti evlerini kendi elleriyle kendi kayalarından inşa etmeleri, duvarları oyup çatılarını saman çimenlerle kaplamak kendi otlaklarında. Bu ıssızlığın yalnızlığından etkilenmiş, neredeyse korkmuş devler diyarı, şimdi gün batımının parlak ışığıyla şiddetle aydınlanıyor. Ben uzakta bir kaleyle taçlandırılmış devasa bir tepeyi aradı ki bu Herevoya olabilir. Ama kaleler yoktu, hatta harabe olmuşlar bile kaleler,
yüksek kayalar ve yalnız kulübelerle dolu bu bölgede ve kırmızı ufuk, karla kaplı hayalet bir sıra hayvanlarla soğuk bir şekilde çevrilmişti dağlar. "Bunlar ne dağlar, uzakta?" Dayanamadım soruyor. "Bunlar Arnavutluğun dağları," diye yanıtladı prens. "Neden, ama bu sanki dünyanın sonundaydık gibi geliyor." Ağladım, şaşırdım. Omzunun üzerinden güldü. "Ve ben içindeki son adamım. Dün sana ne söyledim?" Bu hatırlatma, içimde unuttuğum öfkeyi geri getirdi. İnsan dostluğuna ihtiyaç duydum ve bir daha konuşmadım, sarıldım küçük Eirole kapatıcı, sıcak halının altında gizlenmişti. Önümüzde uzanan uzun, düz bir yolun sonunda alacakaranlıkta aniden tek bir soluk sarı ışık parladı yalnız bir primroz gibi, ama daha da küçük bir düğüm alacakaranlıkta ışıklar açıyordu. "Birkaç dakika içinde orada olacağız," diye söylüyordum kendim, aniden tabanca sesi gibi yüksek bir hölyeyle irkildim. Teyze Catherine oldukça boğuk bir çığlık attı ve doğal sesi gibi ama sessizdim, Errol'u titreyerek tutuyordum ve kolumun altında havlıyordu. Araba keskin bir şekilde döndü ve benim tarafım yerleşmek için. Görünmez birinin ateş ettiğinden eminim bize karşı ve içtenlikle prensin yoluna devam etmesini diledi tempoyu yavaşlatmak. Ama motoru durdurdu ve bağırdı öfkeli bir ses, bir lastik patladı. "Bin öfke, neden olmasın 20 dakika daha beklediniz?" "Ciddi mi?" sordum, çünkü böyle bir deneyimi hiç yaşamamıştık daha önce, gittiğimiz engebeli yollardan herhangi birinde. "Hayır," diye kısa cevapladı, "ciddi değil ama sinir bozucu. Biz biraz sürünebilir. Motoru durdurmak aptallıktı, başardı düşünmeden. Şimdi yeniden başlama zahmeti benim olacak." Böyle homurdanarak çıktı, ama motor çalışmadı. Motor, teyze Catherine kadar somurtkan bir sessizdi. 10 dakika boyunca, belki prens şu ve şunu denemişti, şüphesiz eksik Joseph, ama sonunda umutsuzlukla pes etti. "Faydasız," inledi. "Kendimi boşuna harcıyorum. Oturur musan birkaç saniyeliğine sessizce burada, ben o eve gideceğim ışığın olduğu yerde, sizi kadınları yanına alıp aldıramayacağımı görmek için ve arabayı bir yere çekerek çalışabileceğim bir yere çekti." "Burada hangi dilde konuşuyorlar?" sordum, ıssızlıkla üzerime gelsin. "Slavca," diye yanıtladı. "Ama biraz konuşabilirim. Ben devam edeceğim ve beni neredeyse hemen tekrar göreceksin." Yani, o gitmişti ve ben teyzenin heykeliyle yalnızdım Catherine. İlk başta, ne olursa olsun, ben olmayacağımı düşündüm. Bir konuşma başlatmak için bir şey vardı, ama sessizlik ve derinleşen karanlık sinirlerim için çok fazlaydı. "Ah, teyze Catherine, yapma birbirimize daha fazla kızgın olalım," diye yalvardım. "Artık bıktım öyle değil mi? Ve ah, geri dönmek için ne vermezdim tatlı Ragusa Beach'i ve diğerleriyle." Hala tek kelime yok. Kötü niyeti taşıyabilmesi inanılmaz görünüyordu yani, ama bunun tedavisi yoktu. Eğer yumuşamayacaksa bu Richam'la, söyleyebileceğim hiçbir şey onu eritmezdi. Ağlamak istemeliydi, çünkü burası çok yalnız ve korkunçtu tek arkadaşından uzaklaşmak. Ama bu olurdu çok çocukça davrandım ve Eirole, seten elimden geleni teselli ettim küçük bir varlık. Belki çeyrek saat geçti, sonra prens geri döndü, o kadar büyük bir adamla birlikte geldi ki uzun boylu Avusturyalı yanında bir çocuk gibi görünüyordu. Arabaya baktılar, iletişim kurdular jestlerle ve sonra prens, yürüyerek evdeki kadın bizi karşılarken, o ve arkadaşı aracı adamın sahip olduğu bir kulübeye itti. Artık acımasız bir kelime çıkarmaya çalışmadım. Teyze Catherine, yol boyunca yan yana yürürken, 2 katlı taş bir evin yanına ulaştığında geride bıraktı kapıda, beni sert yüzlü bir kadınla yüzleşmek zorunda bıraktı. Beyaz ceket, siyah giysisini yarı gizleyen zarif bir başlıkla saç. Bir elinde kısmen tamamlanmış örgü şiş deri çorap vardı içinde, diğerinde ise şık bir mum tutuyordu demir şamdan. Bize garip bir şekilde söylediği bir şey ama oldukça yumuşak bir dil, ama anlayamadığım bir dil bir hece, ama umutsuzca boş ifademi görünce gülümsedi, başını salladı ve bizi eşiği geçmemiz için işaret etti. Oda boştu, zemini dövülmüş toprak gibiydi. Vardı içinde ahşap bir masa, birkaç raf ve uzun bir bank,
ama ötesinde iç dairesi içindeydi ki daha çekici bir iç mekandı. Kaba bir şöminenin üzerine çubuklardan oluşan bir ateş yaktı. Teyze Catherine'in önümden geçmesi için kenara çekildim, o da tek kelime etmeden yaptı. İkimiz de ateşin önünde durduk, dayandık eldivenli elleri az ateşe doğru, küçük Eirole ise etrafta koşturuyordu, her şeyi gizlice reddederek inliyor ve inceliyordu. Teyze Catherine'in ne kadar tuhaf derecede kötü olduğunu fark edecek zamanım oldu, eldivenlerdi ve belki de çıkarmayı düşünmüyordu diye merak etmek, mantar, ateş ışığının dönüştüğü Talk penceresi, kırmızı camdan yapılmış bir panele karşı bir anda Prens Dalmarkalm ortaya çıktı. İzin almadan içeri girdi ve teyzeye baktı. Catherine, Fransızca, "Gidebilirsin, Victorine," dedi. Şaşkınlıkla baktım, sanki yabancı sahne değişiyormuş gibi bir rüyaya, ama pelerinli ve mantar şekilli figür kapı, büyü bozuldu. Bir adım attım ve, "Teyze Catherine, Kitty," diye bağırdım. Kapı neredeyse yüzüme kapandı. "O senin teyzen değil Catherine," dedi prens, alçak ama titreşen bir sesle heyecanla. Contessa Corramini'nin hizmetçilerinden biri, bu rolü oynamak için seçildi çünkü figürü senin gibi teyze motorlu paltoyla ona çok benzeyecek. Senin her şeyin teyze, o ceket, şapka, ipek maske. Duymalısınız, şimdi gerçek ol, çünkü zamanı geldi ve neyle karşılaşacağını bil. Seni anlamıyorum, diye kekeldim. Daha fazlasıydı, sanki bir rüyada gibiymişim gibi. Aslında kendime dedim ki Ragusa'daki Hotel Imperial'da yatakta uyanırdı. Ve ah, keşke çabuk uyansam. Seni anlamanı sağlayacağım, diye devam etti prens. Sen biliyorsun, günlerdir biliyorsun, seni ne kadar sevdiğimi. Sen beni bu şeyi yapmaya zorladın. Çünkü inatçıydın ve kendin vermeyecekti, sensiz yaşayamazdım. Çünkü yapamadım, bunu yaptım. Uzun zaman önce planlanmıştı Venedik olarak. Her şeyi Corramini'ye açtım, ama karısına değil ve bana yardım edeceğine söz verdi çünkü maddi sıkıntıları var ve onun için bir şeyler yapmayı kabul ettim. Ama eğer nazik olsaydın dün gece Ragusa'da, sana bir kez daha tövbe etme şansı verdiğimde, bundan kurtulmuş olabilirdin. Eğer her şey olursa olsun, bu sadece olacaktı, başarısız oldu. Yine de anlamıyorum, dedim yavaşça. O zaman beynin her zamanki kadar hızlı değil, sevgilim. Bugün Bayan Beachy'nin hasta olmasını umuyordum. Çünkü oğlan korktu. O pembe, Türk şeyinde biraz ilaç vardı, değil ona çok zarar vermek için ama amacım için yeterli. Eğer yapabilseydim, teyzeyi de yok ederdi. Sadece ona ihtiyaç vardı, kedi pençesi. Onsuz asla gelmezdin. Contessa Corramini bundan hiçbir şey bilmiyor, ama şüphesi var, gizemli bir şey oluyor. Arethusa'da değildi. Burada, şu anda Venedik'te. Victorine yanındaki tek kadındı, sen ve teyze yatta, Victorine ise oynadığı rol için iyi ücret almış. Teyzesinin ceketini ve şapkasını aldı ve kabinden maske çıkardı, hanımefendi Corramini ile güvertedeyken ve ben, kapüşonlu mavi bir pelerin içinde sarılı, Contessa Corramini tarafından gemiye bırakıldı. Teyze bakarken her yerde onun eksik eşyaları için, sen de maskeli kadına katıldın araba. Şimdi, Schloss Hrvoya'dan Kettro'dan daha uzaktayız. Karadağ'dasın, seni getirdim çünkü Avusturya konsolosu benim dostum ve bizimle evlenecek. Yapmayacak. Ağladım, boğulup nefesim kesildi. Mutlaka olmalı. Şimdi senin için tek şey bu. Sana göstereyim durumu, henüz tam anlamıyorsanız. Teyzen çok uzaklarda. Sana kızacak ve suçlu sana inanacak ona yapılan utanç verici oyun için. Asla affetmeyeceksen, bir skandal olursa, onu yaymak için elinden geleni yapacaktır. Biliyorum kadınlar iyi. Hatırlamıyor musun, cehennem kadın gibi öfke yoktur küçümsenmiş mi? Başkaları da olacak. Victorine dramatik bir şey anlatacak, Contessa Corramini'ye hikaye ve Corramini dedikodu yapacak. Venedik, Roma, Floransa, Paris'teki kulüplerinde, birçok zengin hemşehrilerin üyeler. Hikayenin hakları asla tam olarak bilinmez, ama Karadağ'a geldiğiniz sızdırılır, yalnız benimle ve saatlerce vakit geçirdi. Tek güvenlik bunu bir kaçış haline getirmek ve sana sunduğum bu koruma, kalbimle ve bana ait olan her şeyle.
Buradan ayrılmalısınız Prenses Dalmarkalm, yoksa geleceğin için daha iyi olurdu, asla bırakmaman gerekiyordu. Bak, ben senin son adamım. Şimdi dünyayı alacaksın ve beni alman gerekli. Bilmiyordum, diye rüyada cevapladım, erkeklerin seni sevdiğini romanlardan veya sahne oyunlarından çıkardı. Bu yüzden anlayamadım ilk başta. Sana şüpheden fayda sağlıyordum. Ama anlıyorum şimdi. Bırak beni. Güldü. Hayır. Ve eğer yaparsam, sana ne faydası olur? O gecedir, her yerden kilometrelerce uzaktasın, en vahşi dağlarda Avrupa'nın bir dönemi. Dilin tek kelimesini bile konuşmuyorsun, ya da bu topraklarda kimsenin bir kelimesini söyleyebilirsin. Pratikte yalnızsın benimle birlikte dünyada. Senin zavallı küçük köpeğin bile burada değil, hırlama. Merakı onu dışarı çıkardı ve geri dönememiyor. Kapının anahtar deliğinden geçiyor, küçük olduğu gibi. Şu anda konsolos bu evde olacak. Gitmemiştim, yoksa gitmemiştim, kaza için geldim ama onu çağıracağım. O benim çok iyi dostum. İstediğimi yapacak. Ama eğer onay vermezsem, ona doğru fırlattım. Onay vermeniz gerekecek, dedi ve yakında göreceksin bunu kendin için. Hanımların neden öğle yemeğine gelmediğini merak ettim. Çünkü onları geri getirdiğimizde söyledikleri son şey motor, saat 12.30'da tekrar görüşeceğiz. Ralph, Barry, kız kardeşi ve ben, çeyrek yıl bekledik, 1 saat, sonra oturduk. Çünkü Signorina onların belki de olabileceğini düşündü, fikirlerini değiştirdiler ve küçük hasta ile öğle yemeği yiyorlar. Ama saat 1.30'da, masada hala okurken, bir mesaj Bayan Beachy'den geliyordu. Uykusundan uyanmıştı, gönderildi iltifatlarını, diye söyleyerek, annesinin geldiğinde bunu memnuniyetle bildirirdi ve kuzeni ona geri dönecekti. Bu da Signorina'yı yatak odasına uçurdu ve orada Ralph ve benim için biraz gerilim dolu bir aralık, yokluğu için hanımlar, üzerine bu yeni ışık düşerek ortaya çıkmaya başladı, biraz garip. İtalyan kız bir süre uzaktaydı gibi görünüyordu ve biliyorduk onu gördüğümüz anda, güven verici bir şey olmadığını anladık haber. Güzel yüzü endişeli ve heyecanlı görünüyordu. Kontes ve Bayan Destrey yukarı çıkmadılar, dedi ana dilinde duyuruldu. Küçük Bis uyanıktı 1 saat boyunca, neden hiç gelmediklerini merak ettim. Sorgulama yapar mısınız? Ev sahibinin, bu isteği bir an bile kaybetmeden yerine getirdim ve hatta ben cevabımı aldım, Dalmarkalm'ın ilişkiye karışmıştı. Hanımlar majesteleri ile birlikte uzaklaşmıştı, onları getirdikten kısa bir süre sonra kiralık bir taksiyle motorlu otel kapısına kadar. Yüzeyde yaramazlıktan korkmak saçma görünüyordu ama ben öyleydim, huzursuz. Eğer ona bu kadar çok tapmasaydım, ama sonra, orada uzun zaman önce içinde hiçbir, eğer, olmaktan çıkmıştı. Çok az şeyim vardı, umudumu umuyordum. Hatta bunu uzlaştırabilsem bile bir kıza taş gibi parasız bir dilenci düşünmesini istemek adeta bir nezaketle benim gibi. Ama bazı ruh hallerinde şansımı denemek için deli oldum. Eğer ben, ya da başka bir kaba adam, onun önünde ne olduğunu düşündüm, bir adamın, onu ondan almamıştı. Ama o ister olmasın bana bir tanrıçadan daha fazlası olacağını düşünen ona zarar ya da beni bu durumdan çıkarmak için yeterliydi zeka. Verandada dakikada 2 sigara içerken ve kendime Paddy the Fool olup olmadığımı sormak, halası ve Prens Signorina Barry ile birlikte, Kim Beachy'ye en son gelişmelerle birlikte gelmişti, biz. Sir Ralph, dedi, küçük bayan Kidder görmesi gerektiğini söylüyor, sen, çok aceleyle. Anlatacak önemli bir şeyi var. O da başkasına söyleyemez, yani kalktı ve kontesin özel oturma odasında, sabahlı bir kanepe. Ralph şaşırmış görünüyordu ama memnuniyetsiz değildi ve uzaklaştı 20 dakika. Bayan Beachy, Dalmarkalm'ın nerede olduğunu öğrenmemizi istiyor, annesini ve Bayan Destrey'i almış, dedi geri döndüğünde röportajdan. Emir memnuniyetle karşılandı. Otelde ilgili hiçbir şey bilinmiyordu, prens ve arkadaşlarının varış noktası. Taksi ile arabayı almak için acele ettim ve Ralph ile birlikte uzaklaştık, kasabada soruşturma yapmak anlamına geliyordu. Bayan Beachy'nin gizemli iletişiminde bir şey var mıydı? Kuzeniyle ilgili mi? Ralph'a sormaktan kendini alamadım, yanımda oturan,
Uzun zamandır bir tanrıya kutsal olan o kutsanmış koltukta oturan kadın. Evet, öyleydi, diye sessizce yanıtladı. Peki ya Dalmar Kalm'la? Kesinlikle Dalmar Kalm ile. Bu gözlerimin arkasında kan kalktı ve Ragusa'yı gördüm, kırmızı, pembe değil. Aman tanrım, şimdi bana ne dediğini söylemelisin. Diye bağırdı. Yapamam, sevgili dostum. Bu bir söz, bir güvenden sonra. Ama bu kadar dışarı çıkmak bana bir sakınca yok. Görünüşe göre Bayan Beachy bu gezide bizimle oyuncak oynadı, onun dediği gibi, hiç oyuncak şüphelendiğimizi ya da en azından oyunu tam olarak görmemizi kapsamı. Kuklalarını manipüle etmesi nedeniyle, işte Dickens'ın ödemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu bilmek için sebebi olduğunu düşünüyor. Dalmar Kalm'ın uzun bir yolculuğa çıkmasına izin verilmemesi iyi olur Miss Destray ile, hatta sevgili, bilge kontesimizin refakatinde. Aman tanrım, mastürbasyon yaptım, ne demek istiyorsun? Ben de tam olarak bilmiyorum. İşler o kadar ciddi olmayabilir küçük kız, şu anki pişmanlık dolu ruh halinde, şüphesiz daha da yoğunlaşmış haliyle düşünüyor geç hastalığı nedeniyle. Şeytan hastayken, şeytan monk olurdu, biliyorsun, ve geri kalanını. Yine de güvendeyiz, partinin nereye gittiğini bulup buna uygun adımları atmakta. İşte Joseph, ellerini ceplerine sokarak dolaşıyor, kaybolmuş bir ruh gibi, diye bağırdım. Ruh ceplerimi kaybetti. Sus, onu kateşe yapacağım. Beni oldukça seviyor ve efendisi konusunda birkaç kez zihnini rahatlatmıştır, kardeşine zehir tükürerek, ben dinlemeyi reddedene kadar. Bununla arabayı gösterişli dükkanın önünde durdurdum, kasvetli küçük Joseph'i çekmişti. Araban zaten tamir edildi mi? Fransızca sordum. Kırılmamıştı, monsieur. Gerçekten, prensin bunun öyle olduğunu söylemesini anladım. Ne dediğini bilmiyorum. Majesteleri eğer memnun olursa söylemezdi, ama arabanın yaralanmasından çok uzakta, gecenin çoğunu onun emriyle uyanık tuttum, ifadeyle en iyi sırada, her fındığına bakarak, yağ bardaklarının doluydu ve her şey sanki ilk denemek için hazırlanmış gibi bir gösteride ödül. Bu sabah 1 dakika uyuyabildim mi? Üzerinde aksine, arabayı saat 8'de sürmem gerekiyor, her şeyden önce. Biri yukarı, limana kadar ve büyük bir zorlukla onu koydum. Buraya giren Conte Corramini'nin yatında liman, sadece azizler nedenini bilir. Bence azizlerin bu olayla pek ilgisi yoktu, dedi Ralph, ama onu kısa kestim. Peki ne olacak? Sordum. O zaman örtülmeli, dedi majesteleri, yağmur yağması ihtimaline karşı, ama gökyüzü boğazım kadar kuruydu, ta ki sen yapamayacağın kadar. Ön güvertedeki samanlıktan arabaya söyle yerleştirilmişti. Sonrasında mı? Bundan sonra hiçbir şey bilmiyorum, sadece majestelerinin küçümsendiğini biliyorum. Bugün bir geziye gideceğini söylemek ve daha fazla haber alana kadar onu beklemek üzereydim. Bu yakında olacak, çünkü araba üzerinde gerçek bir iş söz konusu olduğunda bu onun kalbini kırıyor. Yapabilir, sürmek istiyor ama onun dışında otomobil hakkında hiçbir şey bilmiyor. Güzel tarafından evlat edinilen küçük siyah köpek de öyle matmazel. Sanırım en geç yarın telgraf alacaksın, dedim. Peki, au revoir. Buradan dönüyoruz. Limana mı gidiyorsun? Ralph kuru bir şekilde sordu, ben de başımı salladım. Maalesef Gravosa'ya kadar 1 mil mesafeyi çok daha az yaptık, yasal sınırın üzerindeydi. Ama neyse ki kimse bundan daha kötü olmadı ve etrafta polis yoktu. Gravosa'da iskelede konuşabilen birkaç adam bulduk İtalyanca ve 5 dakika içinde şüphelendiğim şeyi kesin olarak anladım. Arethus'a, tanımına yanıt veren beyaz bir yat, öğleden önce bir kabinin arabasını karşılamak için göndermişti. 2 hanımefendi ve 1 beyefendi. Signor uzun süre içeri girmişti, kahverengimsi paltolar ve kapalı şapkalar. Biri bol boylu, bolca renkliydi, diğeri ise genç bir kız, aşkın derecede güzel. O küstah adam onları Kettro'ya, oraya götürdü, canavar atalarının yıkımını gör, dedi Ralph. İşte bu işi bitti. Muhtemelen şimdi vahşi bir sevinçle kıkırdamaktadır. Kontes Kidir Dalmar'ın istemeden kurtulamadığını düşünüyorum, onun anlaşması. Küçük kızı isteyerek bırakacaklarına inanmıyorum, orada hasta yatıyor.
bizi çaresiz bırakmaktan bahsetmiyorum bile bir kelime, dedim. Ralph, burada oldukça şeytani bir şey var, bunun altına gir, yoksa şapkamı yerim. Seni onu yerken görmeyi beklerdim. Eğer ben görmeseydim Beachy'nin itirafını duydum, eğer bana bazı şeyler söylemeseydi, Ralph cezasını değiştirdi. Peşinden gitmezsem asılırım, diye bağırdım. Nasıl yapabiliyorsun? Öğle yemeğinde bunu söylüyordun, sislendirebildim. Sadece bir hayaletin bir hayaleti vardı. Castelnuovo'dan sonra Kettro'ya giden yol ve Kettro'ya bir ataların harabesine gitmeliyim. Eğer bir yolun hayaleti varsa, bana ve bu motora yeter, dedim ki. İkimiz de mahvilmiş olsak ne fark eder, keşke biz olsaydık önce varmak mı? Adamlar ve motorlar ezildiklerinde uzağa gitmezler. Olacaksın, yarın sabaha kadar beklemek zorundayız. O zaman hepimiz uçabiliriz Avusturya Lloyd'unun yanında, eğer okuldan gelmeyenler bu arada. Yarın sabaha kadar mı bekleyeceğiz? Benim adım Terence Barrymore değil, bunu yaparsam ya da bir dakika daha beklersem geldiğim yere geri dönmem ve yeterince benzin yüklemem, bu işte iyi ya da kötü, bana destek ol. Hemen başlayacaksınız, daha fazlasını öğrenmeden ve yol mu yok mu? Kettro'nun bu tarafını öğrenecek başka bir şey yok. Tabii ki ben değilsem benim için çok uzak ve Castelnuovo'dan sonra yol yoksa, bir şekilde atlatacağım, korkma. Çeneni böyle tuttuğun zaman çok korkmuyorum, oğlum. Ay diyelim ki bana vasiyetimi yapmam için zaman tanıyor ve, diyelim Bayan Beachy'e veda mısın? Gitmiyorsun, Ralph. Hız için hafif seyahat etmeliyim. Ay bugün o arabada gereksiz 1 gram ağırlık olmasını isteme. Çünkü daha önce hiç yapmadığı gibi çabalarını göstermeli. Sen arkada durmalı, veda etmek yerine tezahürat yapmaya çalışmalıyım Bayan Beachy. Birisi araba kullanırken mutlaka ihtiyaç olur, diye mırıldandı Ralph. Ama çok kasvetli görünmüyordu. Hiçbir hazırlık yapmadım, sadece benzin doldurup hepsini koydum. Avusturyalı Lloyd tarafından Tonyu'da gönderilen yedek bidonlar. Ben flanel giymiştim, çünkü o gün motorlu bir gün olmayacaktı ve ben büyük paltomu almak için bile gecikmezdim, birdenbire onun için bundan memnun olabileceğimi düşünmemiştim. Ralph beni uğurladı, Kettro'dan telgraf göndereceğime söz verdi, eğer oraya ulaştım, Beachy'e onun hakkında bir haber gelir gelmez anne ve kuzen. Açık yola çıktıktan sonra eski arabaya kafasını uzattım ve Hindistan lastik topu gibi zıplayarak dalgalanmalara reverans yaptı, deniz kıyısı boyunca dönen kıvrımlar ve daha sonra sadece engel olarak gördüğüm sevimli eski kasabalar. Çoğu zaman arabanızın neler yapabileceğini göstermesini istediğinizde, o şımarık bir çocuk havası takınır ve seni utandırır. Ama bugün sanki motor ne istediğimi biliyormuş ve her şeyi zorluyormuş gibiydi, bana yardım etmeye cesaret ettim. Sabırsızlığıma bile kısa geçen bir zamanda, o ve ben Castelnuovo'ya yaklaşık 30 mil yol gitti. Kettro'ya ulaşmaya çalışmanın mümkünlüğü hakkında çok az soru var. Karayolu yolu ile deneyi yapacak kadar kesin bir bilgi getirmedi, başarısızlık riskine değer. En iyi ihtimalle çok olurdu, kabaca kilometreler, o kolların çok sayıda kolunu dolaştırmak için büyük deniz yıldızı, Boşti Kettro ve Avusturyalıların bir teknesi yok. Bugün Lloyd veya Macar-Hırvat hatları mevcuttu, motoru bu şekilde göndermek bile gerektirmezdi. Sonsuz bürokrasi, gecikme ve rahatsızlık. Yine de, bir kaynaşma ile zihnimde ilham alarak arabayı dar bir yola sürdüm, bu limana götürdü, arkamda kalabalık koşuyordu ki hayır şüphe, eğer gözlemleme modunda olsaydım çok resmedilirdi o, ama gözlerim sadece bir şey için açıktı ve kalelerin yüksek duvarlarının altında, gökyüzüne sıçrayan liman, ben onu bulduğumu biliyordu. Boyalı yelkeni ile iyi boyutta bir balıkçı teknesi, direk, iskele yanında yatıyordu. Yanında iki güzel dedikodu yapıyordu kahramanca uzun boylu, bronz yüz hatlarıyla denizci adamlar. At motorun uğultusu ve kalabalığın gürültüsü onları baktılar ve onlara doğrudan doğru sürdüm. Ama onlara bir şey vermemek için Fright, yaklaşık 5 yard uzaklıkta kısa mesafede durdu. Bu bölgelerin gururlu adamları kolay kolay korkmaz, hepsi bu ikisi siyah pipolarını ağızlarından çıkardı. Kendimi kutsanacak tek bir Slavca kelimem yok ama düştüm, İtalyanca cümleler çıkardılar ve anladılar,
ki bundan oldukça eminim yapacaklardı. Sorduğum şey, beni ve motorumu götürürler mü miydi teknelerinde, hemen Kettro'ya. Bir gülümsedi, diğeri başını salladı, ama o bunu sallamamıştı soldan sağa, sonra bir avuç Avusturya altın ve gümüşü çektim ceplerimden çıktı, neyse ki zor kazandıklarla doluydu şoförlüğümün parası. Gülümseyen adam daha da geniş gülümsedi, adam başını salladı, tekrar sallamadı. Yeterince pazarlık yaptım beni aldıkları düşüncesiyle onları memnun etmek için ve 5 dakika sonra üçümüz birkaç tahtayı taşırken başımıza dağılmış bir kenara iskele, tekneye bir geçit oluşturmak için. Büyülenmiş kalabalığa gelince, onlardan bir adam değildi ama hizmetimde, parlak bir gözün görmediği para gösterisinden sonra kaçırdı. Kısa sürede geçergimizi gün ve yıl üzerine yerleştirdik ve motoru taşımak için birkaç eğimli tahta vardı. Sonra arabaya atlayıp sürmeye başlamam oldu nazikçe ileri, denizcileri başlarını sallayıp sakinleştirmeleri için yönlendiriyor tekerleklerinin kollarını kavrayarak ona ulaşıyordu. Böylece onu içeri aldık tekne, bu sıkıntıdan daha da kötüsü olmadı, sonra bir ip alarak, ben onu oruç tutmak üzereyken profesyonel ruh uyandı. İki ev sahibi ve ipi benden alıp arabayı bağlayarak sadece denizciler bunu yapabilir. Bir sadık adam tekneyi iskeleden uzaklaştırırken, onun mate, üçgen yelkeni taşıyan tersane kaldırdı. Bir takipçi tozlu yolda iğrenç olan rüzgar bize işimizi hızlıca yerine getirdik, geniş yaylı eski tekne gıcırdadı ilerlemesi, kesilen suyundan tıslayan gümüş köpük yağmuru. Öfkeli enerjim bulaşıcıydı ve belki de görmek acele arzum, balıkçılar daha fazlasını kazanmayı umuyordu deli adamın minnettarlığından. Yapabildikleri tek şey yaptılar. Başka durumlarda, örneğin o yanımda olmalıyım boş Kettro ve manzarası, çünkü hiç böyle bir şey görmemiştim, ama şimdi ben esintiyi durduran her kaya perdesine karşı acıdı, her kıvrım sudan. Adriyatik'in Kettro'ya doğru aktığı dar açıklıktan büyük göller tabakasının gizli ucunda, daha fazlası olamazdı karga uçtuşu kadar 15 mil, ama parkurun kıvrımı da öyle kanatsız şeyler için su yoluyla çok daha uzun sürdüğünü. Keşke bir motorlu tekne olsun. Ama kötü bir performans göstermedik. Büyük balıkçılık şakası. Sonunda boğazda rüzgarın olduğunu düşündüm ölebilirdi ama bunun yerine bir huni gibi üfledi. Biz dar kanaldan ince bir şekilde yukarı doğru süpürüldü ve böylece son göle doğru ilerledi Kettro ve onun yüksek kalesi ile birlikte, ve kalbim verdi, Arethus'u iskelede demirlemiş halde gördüğümde bir bağlı. Motoru indirmekte onu almaktan çok daha zorlandık gemiye bindi. Ama iş sonunda bitmişti, daha fazla madeni para değiştirildi eller, ve araba kıyıda, başka bir kalabalıkla birlikte vardı bronz balıkçılarımdan birini nöbet tutmaya çağırdım, yoksa yaramazlık yapılmalı ve yata doğru yürümeliydi, ama öncesinde ona ulaştım, Corramini kendisi gülümsüyordu ve zarafet. Motorunu duydum, dedi, ve görevini tahmin ettim. Tabii ki hanımları görmeye geldiniz. Evet, dedim, ona laf edecek bir şey harcamaya çalışmadan. Hanımefendi Kidder endişeli. O zaman haber bırakmadılar mı? Sanırım yoktu zaman, anladığım kadarıyla gezi aceleyle planlanmıştı. Detayları bilmiyorum. Bu sadece benim görevimdi, zevkim, ev sahibi olarak hareket etmek. Dalmarkalm, kadınlara Şlos'u göstermek istedi Hrvoya'yı ve bu amaçla arabasını da yanına aldı. Buraya vardığımız anda, 5'ten çok önce başladı saat öncesi ve bir süre önce dönmem gerekirdi, hesaplaması. Ama sanırım bu bir oyalanma cazibesiydi, ya da yoksa motorda sorun yaşandı. Ne yazık ki şoför Ragusa'da bırakıldı, çünkü arkadaşım biraz böyle davranıyor kibirli bir sürüş yeteneği. Ama mühendis olarak güçlerinden şüpheliyim ve son yarım saattir biraz endişeliyim. Saat 7 geçti, dedim. Evet, yemek yiyordum ki motorunu duydum. Sana sorardım bir şeyin olması için gemiye katılıyorum ama yüzünden görüyorum ki kurtarmaya koşmayı düşünüyordu ve belki de nazik olurdu ama bilge. Şlos Hrvoya'ya nasıl ulaşacağınızı biliyor musun? Haritada gördüm, diye yanıtladım ve kolayca bulabiliyorum, şüphesiz, sorgulamalarla. Ya da yolda diğer arabayla karşılaşabilirsin.
Peki, senin gelmek aklıma rahatlatıcı. Dönüşünde duymaktan memnun olurum, her şey yolunda. Teşekkürler, dedim oldukça sertçe, çünkü adamın kişiliği bana itici geliyordu ve Venedik'te bazı hikayeler duymuştum, pek değil kariyeriyle ilgili güzel hikayelerdi. İyi bir aileden geliyor, hoşgörülü ölen babası ve karısı için toplum tarafından bir kez ya da iki kez neredeyse bir çarpışma geldi, bu yüzden fısıltı kulüpler. Onun akıcı samimiyetine güvenmediğim için inanıp inanmadığımı tereddüt ettim onu ve başlamak ya da önerisini kabul ederim demek gemide, Arethus'a'yı gezebilmek için kendimi bir şeye aday olmadan önce. Şüpheyl dururken yatın güvertesinden seslendi ve orada, şaşırtıcı bir şekilde, duruyordu kontesimiz, uzaktan bile dağınık görünüyordu ve alacakaranlık. "Ah, Bay Terrimore, siz misiniz?" diye bağırdı bana. Corramini'ye bir bakış attım, ben de bağırarak cevap verdim, ama o omuzlarını silkti. "Henüz söylemeye vaktim yoktu kontes, Schloss Heravoya için partiden değildi," dedi. "Çünkü böylece büyük şairinizin dediği gibi bir hikaye asılı kalır ve öyle olurdu, anlatmak çok uzun sürdü, ama şimdi sanırım seni geciktirmeli." "Evet, öyle yazık." Ona cevap veremedim. Ne olursa olsun, beni kandırmak ve hızlıca kandırmak amacı vardı. Yatın tehlikeli mahallesinden uzaklaştım, önceki kontesin hala gemide olduğunu öğrenebilirdi. Ama şans onu engellemişti ve en iyisini yapıyordu, kendine mahsus bir zekilikle, kendi derisini kurtarıyordu. Başı çıplak, harika kızıl saçları dağınık, yüzü yarı kurumuş, gözyaşlarıyla bulanıklaşmış, zavallı kadın beni yarı yolda karşıladı, geçidi geçerek neredeyse terk edilmiş iskeleye doğru atlayarak. "Korkunç bir şey oldu," diye nefes nefese kaldı. "Ne?" Boğazımda aniden bir sıkışma hissederek sordum. "En kötüsü bu. Bilmiyorum. Ve ilçe ise biliyor. Bana mümkün olduğunca iyi anlat. Neden, buraya prensin beni götürmesi için bilek geldik Schloss Heravoya. Bunu çok istiyordu. Maida da yanında olmalıydı. Çünkü eğer o ve ben yalnız gelseydik konuşurdu. Ama o bizimle olmak onun için önemli değildi, bana bunu söyledi kendisi. Arabası tam bizim bulunduğumuz yerde indirildiğinde şimdi ayağa kalkıp Maida'ya hazırlanmasını söyledim ve kulüberime gittim. Kendim hazırlanıyorum ama eşyalarım tamamen gitmişti, şapkam ve palto, motor maskesi ve her şey. Düşündüm ki, yapabilirdim, onları salonda bırakmıştım. Ama eminim ki bırakmamıştım. Ama acele ettim bakmak için. Orada değillerdi ve Maida'nın kapısına koştum, bana bir oyun oynamak mümkün olduğunu düşünüyordu. Çünkü o sinirlenmişti, güvertedeyken eşyalarımı saklamış olabilirim. Ama o gitmiş ve hiçbir şey yoktu. O anda bir ses duydum, motor gibi bir gürültü vardı ve penceremden dışarı bakıyordum. Ama çoktan oradan sonra gözden kayboldu ve tekrar güverteye çıktım, ancak prensin arabasının hızla uçup gidişini görme zamanı geldi, dakikada yaklaşık 1 mil hızlı. Bayan Destray arabadaydı mı? Tabii ki. Tonyu'da oturuyordu ve sanki prensin yanında biri vardı. Ama Maida engelliydi, bu yüzden emin olamadım ve kafamı savrulurken, görmeye çalışırken araba kayboldu. "Hiç biliyor muydun böylesine korkunç bir şey mi? Çok öfkeliyim ve ne olduğunu bilmiyorum, prens beni düşünüyor olmalı." Bu beklenmedik bakış açısına dehşete düşmüştüm, ama onun sıradaki sözler beni aydınlattı. "Ama biliyorum ki bu meydanın suçu nasıl başardığını anlamıyorum. Bana karşı çok çılgındı çünkü prensin bizi böyle götürmesine karşı durdum. Sanırım sadece beni bir şekilde aldatarak cezalandıracağını düşündü, dört gözle beklediğim zevkten kaynaklanıyordu. Aklıma gelmiyor başka bir şey, yoksa, ilçede yapamaz. Muhtemelen Maida diyor. Prense son anda gitmeyi reddettiğimi söyledim onu, yoksa asla onunla birlikte gidip gitmezdi, beni seviyor. Onunla tartışmanın basit bir zaman kaybı olacağını gördüm ve denemedi. Onları arayacağım, dedim. Ah, beni de götür. 1-2 saniye düşündüm. Kontes tam olarak bir tüy, hafif ve hız bir nesneydi, ama bayan için koruma Destray daha da önemli bir konuydu ve belki de bu aptal küçük kadının bile arkadaşlığına sahip olması. "Elbette," diye yanıtladım. "Çok memnun olurum." Başı ve vücudu için bir tür sargı ödünç alınmıştı, yata bindi,
Khorramini kendini nazik ve yardımsever gösteriyor ve hanımefendinin hazırlıkları için sadece birkaç dakika gecikmeyle ve lambaları yaktık, başlamaya hazırdık. Aklım şüphe ve dikkat dağıtma arasında kalmıştı. Ama yine de Khorramini'ye hiç güvenmiyordum, nedenini göremiyordum. Kovalamacaya giden yol Hırvoya'ya giden yol olmayabilir. Dalmarkalm mahalleye az çok aşina olmalı ve yol boyunca tanıdıkları olabilir ki ona yardım edin. Khorramini başlangıç izliyordu, ben de yönü seçtim. Yerel haritalara daha önce baktığım için bunu biliyordum. Dalmarkalm'ın yıkıcı mirasına yol açmalıdır. Bu ben yaptı, çünkü iletişim kurma için bir yolu olabilir arkadaş. Ama görüşünden kaybolunca yavaşladım ve tanıştığım herkes, İtalyanca. Bir araba sürerken görülmüş miydi öğleden sonra bu taraftan mı? Birkaç kişi boş boş baktı, İtalyanca değiş tokuş edildiğinde istihbarat kazanmadı hatalı Almanca için, ama yetişirken çok uzağa gitmemiştik. Rickety taksisiyle birlikte, sürücüsü açıkça eve doğru gecikiyordu gece boyunca sığınmak için. Atışı belki de eğer öyleyse, belki de istediğim adam o olabilir. Ona seslendim ve neyse ki biraz İtalyancası, daha fazlası vardı Fransızca masumca kendini beğenmişti. Bir araba gördüm, dedi, ama gelmiyordu bu taraftan. Başka bir şey olamazdı, çünkü bugüne kadar vardı. Prens Cem de Burbo buraya geldiğinden beri böyle bir şey görmedim ve Karadağ'a kadar herkes için büyük bir heyecan yarattı birkaç yıl önce. Ve bu bugün Karadağ'da gitti. Aracı tarif etmesini istedim ve sadece vermekle kalmadı. Prensin arabasının tüm özelliklerini içeriyordu, ama onun beyaz bir yattan kıyıya sallanmış halde gördüm, bu da tüm şüpheleri sona erdirdi. Motorun kimliği üzerine bakıldığında, tabii ki tesadüfen o Dalmarkalm tarafından soruşmacıları yanıltmak için rüşvet verildi. Bu bir şey gibi görünüyordu, uzak bir varsayım, ama neden Karadağ seçilsin, bir varış noktası olarak mı? Bu soruyu yüksek sesle sordum, yarı kendime kontese ve bir şekilde cevap verdi. Tono, aman tanrım, neden oraya gitmeleri gerektiğini düşünemiyorum, ama sanırım prensin bir keresinde, uzun zamandır söylediğini hatırlıyorum. Dalmaçya'ya ilk kez araba sürmeyi konuştuğumuzda, Karadağ'da bir arkadaşım vardı, Avusturya konsolosu olsa da, hangi şehirde olduğunu bilmiyorum. Sadece bir tane var, başkent, Cetinje, dedim mekanik bir şekilde, ve düşüncelerim adını verdiğim yere doğru atladı. O alçak, kendi adımdan mırıldandım. Kim, Avusturya konsolosu mu? Hayır, bildiğim kadarıyla, harika bir adam olabilir ve muhtemelen o şeyi asla yapmazdı. Ama o canavar umut edebilir o. Hangi canavar, ne şey, ne umut ne? Affedersiniz, kontes. Kendime konuşuyordum. Hiçbir şey yok, tekrar duymak istersiniz. Gezginlerin konuştuğunu duymuştum ve kitaplarda da okumuştum. Karadağ'a giden yolu tasarlama konusunda büyük bir başarı, ama yine de heyecan verici ihtişama hazır değildim. O gece dağlarda sürüş. Bir araba ve 2 atla, dinlenme için duraklamayı sayarak Cetinje'ye giderken 7 saat boyunca olmalıydı. Ama benim 12 beygir gücünde küçük araba kalbim ve ruhumla çalıştı, ben artık böyle bir şeye sahip olduğuna her zaman inanacak, motoruna koyulduk ve yalnız Karadağlı'ya ulaştık. Dağ zirvesine yakın, 1 saatten çok kısa sürede başlangıcımızdan sonra. Beyaz taşların parıltısını yakaladım. Avusturya toprakları ile Cesur arasındaki sınırı işaretledi. Küçük prenslikte ve ne anlama geleceklerini biliyordu. 20 dakika daha fazlası bizi muhteşem yolun en yüksek noktasında gördü ve aşağı doğru uçuş için eğildik. Kısa süre sonra geldik ilk Karadağ köyünün gösterdiği kupa benzeri düzlük, az ışık. Küçük bir handa durdum, kontes için brandy sipariş ettim. Yanımızdaki vahşi ırkımızın soğukluğu ya da korkusuyla yarı ölü olan uçurumlar ve Almanca konuşan toprak sahibine sordu prensin arabası hakkında. Evet, büyük kırmızı bir araba hızla geçti. Bu da bizi şaşırttı herkesin için, yaklaşık 1 saat önce. Şüphesiz Cetinje'ye gidiyordu, ama o zamandan beri haber gelmemişti. Daha fazla görüşme beklemeden devam ettik. Bu bir henüz uzun bir yol vardı ama araba yolu aç bırakmış gibi yutuyordu. Sonunda solda tek bir ışık gördük,
ardından bir sürü ışıklar dağlarla çevrili bir ovada bir araya gelmiş, yarım mil veya çok ötesinde. Sinirim için, bir sürü için hızımı yavaşlatmak zorunda kaldım. Geç kalmış ve şaşkın koyunlar, tam ilk güne yaklaşırken hafif ama bir an içinde tekrar ileri fırlayacaktık, eğer yapmasaydık dikkatimi küçük bir köpeğin keskin havlaması çekti. Bu, bir düşmanın motorlara karşı meydan okuyan bir çığlığı değil, daha çok bir memnuniyetle karşılandı ve ince sesi garip bir şekilde tanıdıktı. Hız kazanmak yerine, tam ortada durdum. Yol, Wist, Eyrole, sen misin? Aradım. Bir anda küçük siyah bir form, vahşi kaynaklar oluşturuyordu. Arabaya girmeye çalışıyor. Başka bir şey değil, ayrıldı. İşte buradalar, dedim. O evde, orada. Eğer köpek olmasaydı, devam ederdik ve, öyle değildi bitirmeye değer. Yan tarafa gittim ve motoru durdurdum. Kontes tabii ki benimle gelirdi ve gitmesi daha iyiydi. Çünkü o kızın teyzesiydi ve bu onun aptallığını geçiyordu, onu ayakta tuttu. Eyrole önümüzde dolaştı, kapalı kapıdan atladı, 2 katlı koyu taştan yapılmış ev. Kapıyı çaldım, kimse gelmedi, ben tekrar vurdu. O sefer cevap olmamışsa, bunu yapmak istemiştim, omzumuzla kapıyı kırmaya çalıştım, ki bu biraz oldu koçu deneyimi ve belki de içeride olanların tahmin ettiği niyetlerime duyduğumda, çünkü ardından bir çıtırtı sesi geldi. Ağacıvata geri kaydırıldı, sonra uzun boylu bir Karadağlı, kemerli ve bıçak ve büyük tabancayla kapıyı kapattı. İtalyanca denedim. Faydasız, Slavca protestolar yaptı, bir eşi ise omzunun üzerinden merakla bakıyordu, kontes olarak benimkiden göz attı. Son olarak, zaman ve birinin kanını korumak için, belki de bir Avusturya notu sundum ve bu bir pasaport olduğunu kanıtladı. Bizi içeri aldılar ve içeri girerken, Bayan Distre'nin sesini duydum, korku ya da öfkeyle başka bir kapının arkasında yükselmişti. Sonra vücudumdaki kanların çoğu bana doğru akıyor gibi oldu. Ve bundan fazlası hakkında çok net bir hatırım yok. Ta ki, o ikinci kapıya demek istediğimi yaptığımı fark edene kadar ilkine ve meydanın doğrudan kollarıma koştuğunu söyledi. Sevgilim, kendimi haykırırken duydum. Biliyorum ki tuttum bir anlığına kalbime sıkıca yaslandı, Tanrı'ya şükür, dedi. Geçmişte benim gibi görünüyordu ve olmalı gelecek boyunca bana ait ol. Biliyorum biraz hıçkırıyordu, bana tutunduğunu söyledi. Ve sonra, adamı hatırlamak ve ona borçlu olanı cezasına başlamak için onu hapse attım. Sen tarif edilemez serseri. Kelimeleri ona attım ve kendimi aynı anda attım. Sanırım birkaç an mücadele ettik. Ama ben ondan genç ve daha büyüküm, yani öyle değildi, kısa sürede elimi devreye sokmam için yeteneğime büyük bir takdir tasmasını ve onu bir fare gibi sallıyordu. Eğlenceyi durduran kontes, kendini aralarına atlayarak biz, eski moda melodramın kahramanı gibi. Ah, benim için, benim iyiliğim, diye ağlıyordu. O ona ait değildi hata. Bekle ve ona açıklama fırsatı ver. Bir kez daha sallandım ve onu yerinden fırlattım, böylece sendeledi duvara yaslanmış. Sonunda beni vurmakla tehdit etti, diye bağırdı Maida. Onu öldürmeli miyim? Sordum. Hayır, dedi, titreyerek. Bırak onu, buradasın. Evet, ben güvende. Adam ayağa kalktı ve bize uzak duran bir hayvan gibi baktı. Gördüm gözleri Maida'dan bana, benden kontese ve üzerine dinleniyor, sanki bir şey yalvarıyormuş gibi. Ve avlandığı içgüdüsü sağ. Eğer onun için bir yerde umut varsa, o da onunla olurdu. Benim hakkımda söylendiklerine inanma, diye nefes nefese, dudakları kuruydu. Corramini beni kandırdı, karısının hizmetkarını içeri göndererek senin evin, eşyalarını giymiş, motor maskenle de. Konuşmadı. Buraya gelene kadar gerçeği bilmiyordum. Ay Karadağ'a kaçtığımı sandım, umuduz ki seni benimle evlenmeye ikna edebilir, sen yoldan uzaktayken kızının, benden nefret eden ve eğer beni seninle mahvedecek yapabilirdi. Eğer mümkünse, Bayan Distre'yi geride bırakırdım, umuyordum onsuz gelirsin. Hissettiklerimi hayal et, seni kaybettiğimi öğrendim. Eğer onu korkuttumsa, bu benim ona ve bu işe karışan herkese karşı körü kör öfkeydi.
Olarak şoförün için savaşmaya değmez ve ben bir centilmen olduğum için, ben de karşılık vermeyen birinin darbelerine bile karşılık vermiyorum, özellikle hanımların önünde. Teyze Catherine, onun yalanlarına inanmamalısınız, diye bağırdı Maida. Eğer yaparsan, eğer ona bakmaya izin verirsen, o da ilgilenir hayatını mahvederim. Kontes huysuzca kulaklarını kapattı. Dinlemem sen, diye cevapladı. Bazı hileler olduğunu biliyordum sırala, ve ne dersen de nefesini saklayabilirsin sevdiğim adama karşı hiçbir şeye inanmayacağım. Bununla birlikte kulaklarından parmaklarını çekti ve uzattı her iki elini dalmar kalma. Onları almak için koştu ve bastırdı dudakları ateşle önce birine, sonra diğerine tombul yastığına gamzeli satenden. Bir kadının aptallığının bu gösterisinden tiksinmiştim, ben ise acıdım artık bakamıyordum, Maida'ya döndüm. Seni götürmeme izin verir misin? Dudaklarım sadece bunu söyledi. Ama gözlerim daha fazlasını söylüyordu. O ilk anımızı hatırlamak için buluşma, Tanrı izni ki, tüm geleceğimizi etkileyecekti, onunki ve benimki. Evet, diye yanıtladı. Ama, buradan teyze olmadan ayrılamam Catherine. Bayan Destrey ile gitmelisin, Kontes, diye ısrar ettim. Prens Dalmarkalm hakkında daha sonra ne karar verirseniz, her neyse, yeğeninle ve benimle birlikte gitmelisin. Cetinje'de bir otelde, gece için. Adam elini bırakmadı. Bana söz ver ki yapmayacak Karadağ'dan ayrıl, karım olana kadar, diye yalvardı. Eğer yaparsan, ben seni sonsuza dek kaybedeceğimi hissediyorum. Elimden geleni yapacağım, dedi hanımefendi, sanırım bir hanımefendi olması gerekirse, kendini romantizmin kahramanı olarak hissediyor. Neredeyse saygı duyabilirdim o alçak diplomasisi yüzünden. Onun sloganı, al istediğini ya da yapamıyorsan alabildiğini al, ve o da öyleydi buna karşılık veriyor, izleyici önünde başka hiçbir şey gibi oynuyor gördüğüm adam yapabilir ya da yapacak. Ne yaptığımız umurunda değildi gibi görünüyordu. Şimdi noktasını kazanmaya başladığında onu düşündü. Ama ne zaman ruhun yağlı dejenerasyonu başlar, gerçekliğe yer yoktur bir erkeğin göğsünde gurur duymak. Bana karşı önyargılı olmama izin vermeyecek misin? Devam etti. Asla, diye yemin etti Kontes. Kimse denemesin daha iyi. Bu geceden sonra denemeyeceğim, anlatmam gerekenler ise fikrini değiştir, dedi Maida. Ama, sadece bu sefer. Hayır, hayır. Pekala, o zaman tek şey söyleyeceğim. Dikkatli ol. Ah, dedi ve kız bana yalvararak döndü. Bizi bir yere götür, böylece onunla yalnız konuşabiliyorum. Cetinje'de yeterince iyi bir otel olduğu söyleniyor. Ben ikinizi de oraya götürürüm, diye düşündüm. Erken gel, erken bir zamanda beni ziyaret et, prens, dedi Kontes. Evet, ama artık senin için, prens, değilim. Ben, Otto'yum. O zaman Otto. Böylece onları uzaklaştırdım, adamı kendi haline bırakarak ve kapıda Maida'yı büyük babama sarmanın sevincini yaşadım palto. Onu getirdiğim için ne kadar mutluydum. Onları bir yere götürdüm. Otel, uzun ana caddenin sonunda ve Kontes, gösterişli bir şekilde odasına gitmişti, o kötü niyetli değildi kararlılığı için girişimler yapılabilir. O ve ben bir an el ele tutuştu, loş salonda durdu. Sen benim misin? Sordum. Beni istediğinden emin misin? Bundan eminim, içimi rahatlatacak kadar eminim sevgili yüzünü ilk gördüğüm günden beri dünyanın en güzeli. Ama seni hiç düşünmemiştim. Hiç düşünmemiştim sormaya hakkım var. Çünkü fakirim, korkunç derecede fakirim. Ah, sanki bu önemli değilmiş gibi. Şimdi biliyorum, çünkü olan şey bize verdi birbirlerine. Çok çalışacağım ve para kazanacağım. Hiçbir şey yapamaz ayrıldık, dayanamadım. Ama gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Beni önemsesen mi? Sanırım umursadım, ilk birkaç günden beri. Asla yapmazdım senin gibi bir adamla tanışacağımı tahmin etmiştim. Ama ah, ben yapmadım herhangi bir erkekle evlenmek için acımasız. Biliyorum, sevgilim, ne planladığını biliyorum. Uyanık yatıyorum gecelerce bunun için, dilenci olmam için kapıp kapamayacağımı merak ettim o soğuk gelecekten sen. Ama öyle olduğunu düşünmemeliydim. Eğer bu yıldırım bana çarpmasaydı, hak için. Teyze Catherine, zavallı teyze Catherine,
her zaman söyler, kesinlikle kasıtılmıştı. Hiç söz vermedim ki, kız kardeşlere katılacaktı, biliyorsun. Sanırım babam bu yüzden reşit olduğumda yurt dışına gitmemi istiyordu. Korktu, benden kalbimi bulmadan önce kararımı verebilirim. Şimdi buldun mu, kesinlikle? Hayır, ben kaybettim. Melek, ama senin benimkini aldın. Evlenmekten rahatsız olmazsın dilenci olup dilenci olmak. Sevimli yaratık güldü. Bayılacağım, dedi. Salonda Eyrole dışında kimse yoktu ve gölgeler uyuyordu, bu yüzden onu öptüm ve neden doğduğumu biliyordum. Ben sık sık merak ettim, ama bir daha asla düşünmeyeceğim. Kontes'le onu engellemek için şiddetli bir kavga yaptık. Karadağ'da durup orada prensi ile evlendi ve sonra, mümkün olan en kısa sürede. Gerçek şuydu ki, ve bunu o sahiplenmişti, Beachy ile yüzleşmekten korktuğunu, geri dönülmez şekilde yaratılana kadar bir prenses. Ama sonunda neredeyse zorla galip geldik ve zavallı kadını sevgilisinden kopardı, sevgilisi de itiraz etti, dünyanın sonuna kadar olsa bile takip edecekti. Ben inanıyordum ki, öyle yapacak. Aynı zamanda, çünkü meydanın dünyasında son adam olmayı tehdit etmişti, Kontes artık onun son kadınıydı ve o da bunu yapacaktı, boğulan bir adam gibi ona ve parasına tutun. Önemli bir sparring. Dağ diyarından inişimi asla unutmayacağım, burada bir kral peri gelini almak için biniyordu. Kettiro'da dün beni taşıyan balıkçı teknesine bindik ve bence denizciler ne gördüklerinde fark ettiler, geri getirmiştim, aslında deli olmadığımı anladım. Sonra Castelnuovo'dan Ragusa'ya gittiğim dönüş 15 saat önce çok farklı bir ruh halindeydi. Ve Ragusa'da, Beachy, hala solgun ve sarsılmış, kanepesinden fırlayıp buluşmaya başladı Maida ve ben kapıyı açarken. Ralph da fırladı ve sandalyesi çok yakına çekilmişti, beyaz ambalajının ya da neyse, hareketi onu rahatsız ettiği koltuğu o. "Anne nerede?" diye doğalttı. "Odasına gitti ve önce seninle konuşmamız gerekiyor, seni görüyor," dedi Maida. "Ah Beachy, ona iyi davranmalısın, o mutsuz." Sonra hikayeyi anlattık, Beachy'yi annesinin yanına hazırladık, kararını aldım ve histerik bekliyordum. Ama ne güldü ne de ağladı. Sadece hareketsiz oturdu, meraklı bir şekilde, suçlu ve utanacak görünüyordu. "Korkunç değil mi? Ama hiçbir şey yapamadım," dedi Maida. "O kötü bir adam, ne kadar kötü olduğunu henüz bilmiyorsunuz. O beni korkunç bir bahanesle Karadağ'a götürdüm ve ben gitmediğimde hemen evleneceğine söz ver, yaklaşık bir süredir tartışmalar denedi, saat sonra, bulunduğumuz evde bir odanın kapısını kilitledim çünkü motoru bozuldu ve beni vurmakla tehdit etti. Gerçekten yapacak mı bilmiyorum. Belki de değil. Ama neyse, Bay Barrymore beni kurtardı. O anda geldi ve kapıyı patlattı, aç. Baştan sona tamamen benim suçum, diye patladı, ne yazık ki, Beachy. Dün Sir Ralph'a itiraf ettim, sadece bir şeyler olmasından korkuyordum, ama şimdi oldu, sana da itiraf edeyim. Korktum anne, gerçekten prensle evlenecekti, ah, ama durum öyle değildi, başladı. Sadece eğlence için, çok uzun zaman önce, ilk başladığımızda, ona izin verdim, Pump Me, o zaman çok eğlenceliydi ve ona ne kadar zengin olduğunu anlattı anne, tekrar evlense bile öyleydi ve olacaktı. Sanıyordum oyununu izlemek ne eğlenceli olurdu ve böyleydi ama çok ileri gittiğimden korkuyup berbat bir güveç içinde kalana kadar ve bir şeyleri durduramıyordu. O zaman çaresiz bir şey yapmaya hazırdım üvey babam için, o prensle yüklü olmak yerine. Bu yüzden seni feda ettim. Görmüyorum, diye başladı Maida, ama Beachy onu yarıda kesti. Neden, o kardeşliğine gittiğimizde, duydum anne üst, ya da ona ne derseniz de, anneye güveniyor, harika bir varis olduğunu, tam olarak değil, kendin ne kadar zengin olduğunu biliyorsun ve sana söyleyene kadar söylemezdim, Avrupa'dan güvenle dönmüştü. Bu bir sırdı ve benim hiç sırım yoktu, bilinmesi gereken bir iş. Ama ben içeri girdiğimde prense söyledim, Bellagio'da onun ve annesinin böyle bir hali. O da hemen seni, biliyordum ki yapacak, ama sorun ne, bey? Barrymore, bana kızman senin için değil. Çünkü Maida, sana değil, kendime kızgınım, dedim. Ve sonra bir an için Ralph ve Beachy'yi unuttum, sadece hatırladım Maida.
Bilmiyordum sanmıyorum, dedim. Eğer yapsaydım, yapmazdım. Ah, söyleme istemezsin. Bunu yapmak zorunda olduğunu hissetmeyi seviyorum, Angel ağladı. Sözünü tutuyorum, ah, tüm kalbimle sana hakkım. Beachy, senin şoförün ve ben, nişanlıyız. İşte, diye bağırdı çocuk, Ralph'a bakarak yapamadım tam anlamda. Sana söylememiş miydim? Şimdi önemli değil, değil mi? Diye karşılık verdi. Nasıl Miss Distre'ye en iyi dileklerini dilemezsen hissetmem mi gerek? Ah, biliyorum, anlıyorum, diye bağırdı garip çocuk. Ve tebrik ediyorum şoför. Ama biraz tebrik etmeliydi ben de. Saçımı dikeceğim, uzun bir elbiseyle çıkacağım ve Sir Ralph ile nişanlan. Meydanın büyük gözleri her zamankinden daha büyüktü. Beachy, diye itiraz etti. Sen 14 yaşında değilsin. Hayır, biliyorum değilim, ama 17 yaşındayım. Ve söylediğimde Ralph bunu hemen teklif etti. Görüyorsun, o benim babam oldu bu yolculuktan beri itirafçı, yani her şeyi biliyor bu benim en iyisi ve en kötüsü, ve bence gerçek bir şey evli olduğumuzda eğlenceli. Anneme çiftliğimde prens olmayacağını söyledim ve olmayacağımı söyledim. Ama eğer o yeterince aptalsa o adam, sonuçta, o ve ben birbirimizin çiftliklerini ziyaret edebiliriz bundan sonra sorun yaşamayız. Benimki gelecek yazın İngiltere ya da İskoçya, kışın ise onunla yaşamak zorundayım Felicite ve ördek. Ah, mutlu olacağım, Ralph de öyle, ben umudu. Ama iyi bir demokratın babamın kızı gibi olduğunu hiç düşünmemiştim gidip unvanı olan bir adamla evlenir. Sıradan bir baronet. Akışa pek ters gitmesi gerekmiyor, dedi Sir Ralph. Zavallı için ne kadar kötü olduğunu düşün kuzen. Neden? Gerçek bir lordla evlenmek, ki o bir gün markiz olacak. Ah, diye bağırdı Beachy. İstediğini söyleyen o diğer Amerikalı kızlara ders vereceğim. Bilmiyordum, diye tereddüt etti Maida. Ne, diye sordu Ralph. Ona söylemedin mi? Tamamen unuttum, dedim. Ama Maida, sevgilim, öyle değil önemli. Ay, senden başka bir şey önemli değil, dedi. Ve sen, diye ekledim. Son.